Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Başlamadan başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashabın, bizi okutan hocalarımızın, meşayihimizin, cümle geçmişlerimizin ruhu için bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Amin. Rabbim burada konuştuklarımızı rızasına uygun kılsın inşallah. Geceyi ihya etmiş sevabına bizleri nail eylesin. Şu an neredeyiz? Videoda çekildiği için. Kamera çekiyor mu? Şu kırmızı yanmıyor da orada, anlamıyorum. Çekiyor mu? Şu an konuşacağımız konu da sosyal medyada devamlı bir şekilde benim önüme düşen, artık bilmiyorum kasten mi düşürüyorlar, güncel fıkıh ilmiyle çalışan kardeşlerimizin fıkıh ilmine yeterince vukufiyetlerinin olmadığı, toplumu yeterince anlamadıkları, dolayısıyla fıkhın mahiyetinden uzak oldukları, verdikleri fetvaların toplumda bir karşılığının olmadığı, hatta dolayısıyla yanlış yaptıkları, ahirette de vebalde oldukları. Yani fıkıh çalışan insanlar videoların kesit, tabii ben böyle muayyen herhangi bir şahıs üzerinde konuşmayacağım, başta söyleyeyim. Yani yaklaşık bir 10 farklı insandan bu şekilde eleştiriler okudum ve dinledim. Özellikle YouTube'dan. Genelde anlatılan bazılarının özellikle ifrada varacak şekilde bizim geri zekalı olduğumuz, mal olduğumuz, hayatımızı boşa geçirdiğimiz, toplumdan kopuk, yobaz, mağarada yaşayan insanlar olduğumuz şeklinde eleştiriler alıyoruz. Biz de yani şahsım olarak meseleyi tamamen şahsı olarak ele alacağım. Herhangi bir cemaatin sözcüsü vesaire değil. Herhangi bir kurumun fıkıh anlayışını benimsiyor. Dolayısıyla buna bir cevap verecek şekilde olmayacak. Tamamen fıkıh talebesi olarak şahsi alıyorum bu eleştirileri ve doğru olup olmadığını beraber inşallah kanaat getirmeye çalışacağız. Şimdi şunu ifade edeyim. Ben hani şöyle filan adamı dinlemek caiz değildir, bu adama reddiye yapalım şeklinde bir adam değilim. Bu noktada gönlüm çok geniştir. Kaybetmeyi hiç sevmem karakter olarak. Hayatta yani çok isteyip de elde edemedim. Herhangi hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla İslam'ın zaferini çok önemsiyorum. Psikopat derecesinde. Dolayısıyla İslam'ın galip gelmesi noktasında çalışan herhangi bir insan benim kardeşimdir. Onu zayıflatmak, onun gücünü iptal etmek gibi bir amacım yok. Özellikle bizim videolar mesela açılır, 1-2 saniye sonra kapanıyor. Çok böyle oluyor. Niye? Adam beğenmiyor seni. Görünüşü hoşuna gitmiyor yani. Dolayısıyla bizim ulaşamadığımız insanlar var. Doğru mu? Bizim ulaşamadığımız insanlara birileri ulaşıyorsa, o boşluğu dolduruyorlarsa, hani her ne kadar o boşluk balon gibi olsa da, balon da olsa ne kadar sonuçta bir gelen dış şeyleri engelleyecektir. O balonu benim patlatmam faydalı bir şey olmaz. Doğru mu? Onay vermiyoruz hiç. Yani balon da olsa bir şeylerden koruyorsa İslam'ı, benim orayı patlattığım zaman onun yerine bir şey koyabilecek, ikame edecek kuvvetim varsa eyvallah. Yoksa problem, kaos. Zaten bu abilerimizin de biraz yaptıkları oraya çıkıyor. Yani güncel fıkhı iptal edip yerine bir şey koymadığın zaman kaos çıkacaktır. Yani genel manada benim söyleyeceğim şu, bir şey yanlış da olsa işliyorsa onu düzeltmek güzel. Ama onu komple iptal edip yerine de bir şey koymayacaksanız, alternatif bir şey üretmeyecekseniz çok ciddi problem, kaos çıkar. Kafa karıştırır. Yani netice olarak yani kardeş ne istiyorsun sen, ne yapalım sorusuna cevap veremez. Zaten vermiyorlar. Ben videoları böyle alıcı gözle dinledim. Şunu söyleyeyim. Ben hani sonradan Müslüman oldum. Bir zamanlar kafir miydim? Bilmiyorum. Kendimi tekfir etmek istemiyorum. Hani Selefiler olsa şey yapar da belki. Kendimi tekfir etmem ama hani Müslüman sonradan oldum diyebilirim. Dolayısıyla inancım böyle sağlam temelleri oturtarak yeniden dönüş yaptım diyebilirim. 2 tane karar aldım kendime. Üzerinde 1 sene 2 sene sonra ben de tekarrür ettikten sonra, yakin hasıl olduktan sonra 2 tane karar aldım. Birincisi İslam'ın hak olduğu noktasında hiçbir şüphem yok. İkincisi de Mahmud Efendi Hazretleri'nin asıllarının doğru olduğu noktasında bir problemim yok. Bu iki asılda, bu iki noktada objektif değilim. Gelen bütün rivayetleri bunlara göre tevil ederim. Tamam, dolayısıyla taraflıyım, yanlıyım. Ama bunun haricinde Efendi Hazretleri'nin aslı olmayan fer'i meseleleri,
ve İslam haricinde diğer, atıyorum Hanefilik. Benim için bunlar mutlak doğru diye bir şey yok. Hakikatin peşindeyim, arayıştayım. Şu an Hanefiyim. Yarın bir görüşüm değişirse elhamdülillah inşallah müçtehid olmaya gayret ediyoruz. Olamayız belki ama gayretimiz o yönde. Dolayısıyla Hanefi mezhebine muhalefet etmeyi kendime uzak görmüyorum yani. Cehenneme gideceğim gibi bir algım yok. Dolayısıyla hani hakikatin peşinde olan bir insan olarak bu abilerimizi, kardeşlerimizi de gerçekten alıcı bir gözle, kulakla dinliyorum. Gerçekten bir yerde problem varsa bunu düzeltme noktasında hiçbir tereddüt yaşamam. Zaten benim de bu eleştirilere cevaplar vereceğim. Sonra kendim bazı eleştiriler de üreteceğim. Gerçekten de fıkıhla çalışan insanların problemlerine, eksiklerine ve bunları nasıl telafi ederiz? Böyle bir giriş yapmış olduk. Başlayayım bakayım. Bunu ben 3-4 saatte hazırladım. Bu konuyu anlatmak, özellikle sizin gibi insanlara, zeki, aklı başında insanlara anlatmak için belki 20 saat çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ama hadi o kadar zamanımız yok. 3-4 saatte iş görür diye düşünüyorum. Evet, bakayım başka. Evet. Güzel şeyler yazmışım da oraları geçeyim. Yazarken çok insan bunu yazayım diyor da sonra muktezai hale uygun düşmüyor. Giriş yapmış olduk. Alkışlamadınız, olsun. Zaten alkışa da fetva vermiyoruz. Mekruh olarak gördüğümüz için. Bismillah. Limon çok büyük olmuş ya. Abi sen kaç tane limon attın buraya ya? Hocam şöyle düşündüm. Çaya limon atmamışsın, limona çay atmışsın. Çaya devam ettikçe o limonlar... İlkleri ne olacak? Onlar öyle geçsin. Tamamen kendini düşünüp uğraşmayayım fazla. Beni öncelikliyormuş gibi gördüm. Uşacığın kuymağı, neneciğin doymağı derler de. Uşacığın kuymağı, neneciğin doymağı. Yani toruna iyilik yapıyor gibi görünüyor ama kendin doyuyor. Uşacığın kuymağı, yani çocuğa kuymak yapıyor ama neneciğin doymağı. Nene ondan yiyip doyar. Evet. Karadenizliler güldü sadece. Şimdi iddialara geldik. Giriş kısmını bitirdik. İddialar. Meseleyi şahsi olarak ele aldığımı söyledim. Herhangi bir cemaat sözcüsü falan değilim. Her ne kadar yani sarıklı cübbeli olsak da hepimiz aynı mağarada yaşamıyoruz. Evet. Şöyle iddialar şunlar. Şahsi olarak ele aldığım için. Fıkhın f'sinden anlamıyoruz. 1. 2. Fıkıh böyle yapılmaz. Bu şekilde fıkıh yapmak günahtır. Toplumu ifsad etmektir. Özetleyebileceğimiz şekilde. Yani ithamlar bu şekilde bana. Adam bana diyor ki sen fıkhın f'sinden anlamıyorsun. Fıkıh böyle yapılmaz. Sen günaha giriyorsun. Toplumu da ifsad ediyorsun. Allah belanı versin yani. Özetle bu şekilde. Burada çok keskin net fıkhi hükümler var gördüğünüz gibi. Fetva veriyorlar. Diyorlar ki senin fıkıh yapman caiz değil. Böyle bir fetva var. Bunları inceleyeceğiz inşallah. Şimdi önce kendi ilim yol şeyimi anlatayım. Ben İsmaila cemaatinde okudum. Fakat hani İsmaila ile sınırlı değil benim ilmim. Özellikle böyle yankı odası diye bir tabir var. Bilir misiniz? Zaten bizim eleştirilerde de o gelecek. Yankı odası şu demek. Hemen söyleyeyim madem konu açılmışken. Şimdi hocanın bir cemaati oluyor. Cemaat ne yapıyor? Hocayı alkışlıyor. Aslan hocam, canım hocam, senin gibi hoca, kurban olurum sana. Bu sadece bizim cemaate has bir durum değil. Herhangi bir cemaate mensubiyeti olmayan, müstakil çalışan bir ilim adamının da kendi cemaati var. Doğru mu? Ahmet hocam, canım hocam, hiçbir cemaate mensup değil ama o Ahmet hocanın cemaati. Dolayısıyla sizin cemaatleriniz, bu fertler size itiraz etmiyorlar. Sizi pop pop diyorlar. Sonra bir de talebe grubunuz varsa, talebe de zaten size hayranlık duyuyor. Canım hocam, aslan hocam. Bu sizin gibi aynı ilmi silsileden beslenen arkadaşlarınız var. Bunlarla da toplantı yapıyorsunuz. Aynı şeyleri söylüyorsunuz. Buna biz yankı odası diyoruz işte. Yani psikolojide böyle diyorlar. Yani bir hocanın yetiştirdiği 3 talebe var düşün. Bu 3 talebe istişare yapıyor. Aynı kararı veriyorlar. Sonra diyorlar ki ya hadi ben yanıldım, bu da mı yanıldı? Tam da hepinizin beslendiği kaynak bir zaten. Hani hadis usulünde geçer ya bu mesele. Evet. Bu Ebu Hanife ve öğrencileri için de benzer bir şey geçerli değil mi peki? Yani şimdi Sen nasıl konuşuyorsun ya? Mübarek. Zaten ben bu soru işaretlerinin mezhep imamlarına da geleceğini söyleyeceğim birazdan. Şöyle, Hanefi mezhebinde bu problem olmaz. Çünkü Ebu Hanife kendi talebeleriyle sadece istişare yapmıyor. Ebu Hanife'nin mezhebinde
meclisinde muhaddisler var, müfessirler var. Hatta en büyük muhaddisler o meclislerde. Bunları Ebu Hanife yetiştirmedi. Dolayısıyla sadece Ebu Hanife'nin talebeleriyle yaptığı istişareler değil Hanefi mezhebi. Buna böyle cevap verebiliriz. Güzel bir soruydu ama. Teşekkür ederiz. Bu yankı odası sadece İslam ilimlere çalışan insanlar için geçerli değil. Yani sen de okuyorsun, sadece oranın kültürünü almışsın ve diyorsun ki kardeş bak toplantı yapıyoruz, hepimiz böyle karar verdik. Sizin dışarıdan bir gözle hadiseye bakabilmeniz lazım. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bu yankı odası problemine düşmemek için. Dolayısıyla bunun da çok faydasını görüyorum. Çünkü İmam Gazali de bunu söyler. Nizamiye'nin bana öğrettiği bir yanlışı buldum diyor İmam Gazali. Sonra şunu düşündüm. Bana bir yanlış şey öğrettilerse öğrettikleri her şey yanlış olabilir. Descartes da buna benzer bir problem yaşıyor. Sonra zihnindeki her şeyi siliyor. Asıllara dönüyor. Descartes da bunu yapıyor. Tabii Descartes'in biraz daha numaracı ya. Üçkağıttan yapıyor. Yani üçkağıtçı yani. Hristiyanlığı sorguluyor mu? Yok. Niye? Ya o inançtır. Gazali öyle yapmıyor. Gazali diyor ki akıl hüccet midir? Bunda bile şüpheye düştüm diyor. Reis. Gazali sadece bu aydınlarımızın şeyi değil. Biz de onu Gazali'yi takip ediyoruz yani. Elhamdülillah. Rahimahullah. Allah şefaatlerinden ailesin. Gazali sonra da tasavvufa dönüyor. Ya, acayip bir zat. Büyük alim. Evet. Bu zaten problemler hep Gazali'nin İhya'sından geliyor. İhya-i Ulumuddin'i okuyanlar fakihlere laf çakmaya başlıyor. Böyle bir problem var. Keşke yazmayaydı mübarek yani. Ciddi söylüyorum. İhya'yı okuyan fıkıhçılara laf çakıyor. Gazali'den alıyorlar, kopyala yapıştır. Böyle bir problem var. Şimdi buradaki nefis tahlili yapacağım. Giriş biraz sıkıcı olabilir. Gazali de bunu yapar. Önce bir fırkayı anlatır. Bu insanlar böyle düşünüyor der. Sonra bu insanlar niye böyle düşünüyor diye nefis tahlili yapıyor. Diyor ki bu adamlar şöyle düşündüğü için böyle probleme düştüler. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi buradaki kardeşlerimiz neden fıkıh ilmiyle çalışan insanlarla uğraşıyorlar? Buna uğraşmak diyorum çünkü bazılarında özellikle saplantı var. Yani sürekli bu konu anlatılıyor ve nefsi bir tavır olduğu şuradan belli oluyor. Çelişkiye düşüyorlar bir. İkincisi akliyattan biraz uzaklaşıyorlar. Yani çok fazla duygusal konuşmaya başlıyorlar. Konuştuklarının arkasını destekleyemiyorlar. Buradan anlaşılıyor ki nefsi konuşuyorlar. Peki neden? Yani buradaki nefis tahlili yapalım. Şimdi sosyal medyada İslam ilimlerden bahsediyorsunuz. Soru mu sordum o? Kaç soru geldi sana? Sorular geliyor dedin. Bir soru mu geldi? O nasıl bir mecaz? Cemi zikredip müfret murad etmek. Şimdi sosyal medyada olduğunuzu düşünün. İçerik üretiyorsunuz, dini videolar çekiyorsunuz. Belli bir takipçiye ulaştınız. 30 bin, 40 bin, 1 milyon. Şimdi fıkıh ilmiyle uğraşmıyorsanız size bu konularda sorular geliyor. Bunlara cevap veremiyorsunuz. Bunlara cevap veremiyor olmaklılık sizin öfkelendiriyor. Doğru mu? Şöyle bir misal vereyim. Geçen teravih namazı kıldık elhamdülillah. Bir tane çocuk vardı. Küçük bir çocuk. Yanımda beni taklit ediyor. Ben rüküye gidiyorum, o da gidiyor. Ben secdeye gidiyorum, o da gidiyor. İçimden şöyle geçiyor. Yani hızlı kılayım ki çocuğun bana mütabaatı bozulmasın. Çocuk hani bu ne yavaş yavaş kılıyor, ben artık bu abiyi taklit edeceğim demesin. Nefsimde bunu hissettim. Bu ne demek? Size tabi olanların azalmasını istemiyorsunuz. Size tabi olanların sizden uzaklaşmasını istemiyorsunuz. Dolayısıyla fıkıh ilmine, fıkhi sorulara, ki fıkıh hayatın ta kendisi. El fıkhu huvel hayat diyoruz. Bak şöyle oturmak caiz mi? Şunu kafana takman caiz mi? Sen ne yapıyorsun? Orada öyle duruyorsun. Sen niye öyle yapıyorsun? Bunlar hep fıkha taalluk ediyor. Yani gülmenin fıkhı var. Cenazede gülsen haram işlersin. Günlük hayatta neşa şartlarında gülsen, tebessüm etsen sünnet müstahap olur. Gülmenin bile fıkhı var. Yürümenin fıkhı var. Şöyle yürümeyeceğim, böyle yürümeyeceğim. Yürürken nereye bakacağının fıkhı var. Yani fıkhın hayatın ta kendisi olduğunu anlıyoruz. Trafiğe çıkıyorsun, orada bir fıkıh var. Sosyal medyaya giriyorsun, fıkıh var. Değil mi? Reklam geldi, tıklayabilir miyim? Premium üyelik alabilir miyim? Videolara rastgele bakabilir miyim? Ne çıkacağını bilmiyorum. Fıkıh değil mi bu? Yani İslam ona dair bir şey söylemiyor mu? Mesela kaldırımdan gidiyorsun. Gelirken başımıza geldi. Ben dedim Ahmet kaldırıma çık da gidelim biraz şey oluyor diye. Kaldırımdan gitmek caiz mesela. Bunun fıkıhta bir karşılığı yok mu? Allah Teala buraya bir ahkam koymadı mı? Koydu da. Dolayısıyla bu tarz sorulara cevap veremedikleri için niye cevap veremiyorlar? Çünkü iyi insanlar. Allah korkuları var. Cehenneme gitmek istemiyorlar. Çünkü bilmeden fetva vermek insanı ateşe atacak bir şey. Hakikaten iyi insanlar. Allah rızasını gözettiklerinden bu hususta suallere cevap veremiyor olmak onları geriyor bir. İkincisi
Daha belki büyük problem. Kendileri de fetva sormak zorunda olduklarından hoşlarına gitmiyor. Bu kesin kanaatim. Niye? Düşün yani 500 bin takipçin var, 1 milyon takipçin var, 10 milyon takipçin var. İnsanlara dini konularda videolar çekiyorsun, din anlatıyorsun. Sonra bir şey yaparken ya hocam işte bu caiz mi, yapabilir miyim? Bu kolay bir şey değil. Yani 1 milyon insana din anlatan bir adam olarak kendi hayatımda ya hocam şunu yapabilir miyim diye birilerine soru sormak onları rahatsız ediyor diye düşünüyorum. Bir de şu var, insan kendi öğrendiği şeyi çok önemser. Bak ben üniversitede her gün bir gazete okurdum vapurla karşıya giderken. O gazetede okuduğum her şey benim için mutlak doğruydu yani. Hani kesin doğru. Niye? Çünkü bir tane gazete okuyorum. Bilgi kaynağı bir tane. İnsanın bilgi kaynağı az olunca o kaynakta şüphe etmiyor. Diyorsun ki ya ben bir kitap okudum. Kesin böyle. Mesela benim hani böyle diziler falan vardır ya, Yusuf Aleyhisselam dizisi. Adam oradan bir peygamberlik anlatısı kurar, bir hikayesi oluşturur. Ve o bilgiyi sarsamazsın. Niye? Çünkü tek bilgi kaynağı o. İlimde ilerledikçe, mesela şu an bizde şöyle oluyor. Bu caiz diyor. İşte bu caiz diyor. Diyelim bu caiz diyor. Bu caiz diyor. Diyorsun ki ya burada bir problem var. Veya tam tersi caiz değil diyor diyelim. Kesmiyor seni. Yani 10 kitapta görsen diyorsun ki burada bir problem olabilir. Tatmin olmuyorsun. Ama bilgi az olduğu zaman bir kitap kesin yeterli oluyor. Çünkü onda şüphe etmek işine gelmiyor. Bunu niye anlattım? Ben hiç hatırlamıyorum şu an. Şu var. İnsan kendi öğrendiğini çok önemsiyor. Bu kardeşlerimiz, abilerimiz daha çok entelektüel birikim yapmayı, bu birikim sahibi olmayı önemsediklerinden. Mesela psikoloji bilmeyen bir hoca onlar için çok göze batıyor. Sosyoloji bilmemek çok göze batıyor. Yani hoca diyor ki mesela şöyle yapman caiz değil. Toki'den ev alman caiz değil. Adam içten işte şunu diyor. Lan bu adam antik Yunan okumamış. Ekonomi bilmez, siyaset felsefesi bilmez. Max Weber desen o ne der? Dondurma markası zanneder. Onu bilmez, bunu bilmez. Ya ben bundan mı fetva alacağım? Böyle bir nefis olduğunu düşünüyorum. Bu hani insani bir tavır. Ben mesela akli ilimlere son 1,5 senedir önem verdim. Akli ilimleri zayıf olan hocanın fetvasını ben de almak istemiyorum. Tabii bu adam daha mantık öğrenmemiş. Mantıkta 2. seviyeye geçmemiş, gelmiş bana fetva veriyor. Biz de fetva soruyoruz hani. Fıkıhta hani kendimiz fetva versek de fetva sorduğumuz zamanlar da oluyor. Dolayısıyla bu insani bir tavır. Bunu anlıyorum. Ben zaten hani eleştirmek için söylemiyorum ama bu tavrın onları tetiklediğini düşünüyorum. Peki böyle olması bizim o eleştirilere kulak vermemize engel bir durum mu? Değil yani, değil mi? Yine de dikkate almakta fayda var. Zaten söyleyeceğiz. Şimdi eleştirilere geldik. Buraya kadar problem var mı? Sıkıcı mı gidiyor? Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Tam anlamadım. Eleştiren kitle normal herhangi bir YouTube kullanıcısı mı yoksa YouTube'da aktif Bu şöyle, yani nefsenle analiz yaptığımız kitle güzel. Gene güzel bir soru geldi senden. Maşallah nazar değmesin. Açılmadı. Ben de açılmadım ama. Giriş biraz zor oluyor. Heyecandan yerimden kalktığım zaman anlayın ki hoca şeye girdi, moda girdi. Sabit duruyorsam tam ben de açılmamışımdır. Şimdi şöyle, ben YouTube'da takılıyorum. Twitter kullanmıyorum ama Twitter'dan da az çok haberim var. Sürekli videolar önüme düşüyor. Güncel fıkıh problemleri gibi bu başlıkta veya bu başlığa benzer saraten veya delaleten buradaki video sahiplerinin sözlerini aldım. Birazdan toplum bunu niye kabul ediyor ona da gireceğim. Toplumu da analiz edeceğiz. Sosyoloji bilmiyoruz ama gene analiz etmeye çalışacağız. fıkhın P'sinden anlamıyor diyen Onlar bize diyorlar. ha, İsim vermiyorum ama burada hiçbir şahıs isim vermeyeceğiz. videoyu çeken kişilerin nefsi analizini mi yaptık yoksa o yorumları yapan? Yok şu anda video sahiplerinin analizini yaptık. Birazdan toplum analizine de geçeceğiz. Toplum zaten kitle olduğu için tek kalemde analiz yapıp geçeceğiz. Topluma gerçi benim analizlerim biraz sert yani. Kamera kayıt aldığı için topluma dair pek bir şey söylemek istemiyorum. Toplum analizi fıkıhta çok önemli. Mesela bir dükkana girdin selam verebilir misin? Selamünaleyküm diyebilir misin? NŞA dediğimiz normal şartlar altında alel-ıtlak bir mutlak adam Müslüman mıdır değil midir? Buna göre değişir. Mesela Fransa'da bir dükkana girip selamünaleyküm diyebilir misin? Diyemez. Mesela bir adam gördün az önce hayvan kesilmiş. Bunu yiyebilir misin? Bütün bunlar neye dayanır? Ortalama bir adam Müslüman mı? Ortalama bir adam fasık mı? Ortalama bir adam nedir ve dayanır? Dolayısıyla toplumu analiz etmek bir fıkıhçının en önemli görevlerinden biridir. Çünkü fıkıh ona göre üretecek. Hocam kasaptan et alabilir miyim? Ortalamaya göre fetva vereceğim. Bir dükkana girdim selam verebilir miyim? Yolda geçen bir adama selam verebilir miyim? Bu mahalline göre değişecek. Ortalamanın yani %50+1 zannı galip verir.
%50'den fazlası kafir olduğuna dair zannı galibi varsa karine olmadan selam veremez. Karine demek, girdin mesela dükkanda besmele var. Tamam, bitti. Selam verebilirsin. Ama bu karineyi görmeden selam veremez. Bak, fıkıh etkiliyor. Demek ki toplumu analiz etmek fıkıhçının görevlerinden biri yani. Şimdi eleştiriler neler? Şimdi oraya geldik. Eleştiriler: dünyayı tanımamak, zamanı iyi okuyamamak, sosyal ilimlerden uzak durmak şeklinde özetlenebilir. Yani iktisat, sosyoloji, siyaset, felsefe, psikoloji, güncel hukuk vesaire bunları tahsil etmemek, bunlardan uzak durmak. Hatta bunların öğrenilmesinin caiz olmadığını dair kanaatleri gibi bir şey söyleniyor. Fıkıh kitaplarının ibarelerine hapsolmak, onları taklit etmek. Ses niye yankı yapıyor? Mahalleye mi verdiniz benim sesi? Evet. Sanki öyle bir şey geldi bana da. Özür dilerim. Günümüzü yakalayamamak, günümüze tatbik edememek. Bu şekilde özetledim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Siz konuya hiç çalışmadınız mı siz? O kadar ben mesaj attım, çalışın bakın diye. Bu şekilde özetleyebilir miyiz? Güzel. Peki bunlara siz de katılın da. Katılıyorsunuz mu? Bir de şey mesela işte. Siz de yüklenin ya. Ben istiyorum ki gaza getirin beni. Olmayan fetva. Efendim? Uygulanabilir olmayan Güzel. fetva. Tamam. Güzel, onu not alabiliriz. Yazayım. Toplum, yani uygulanabilir değil, aynen. Uygulanabilirlik problemi. Nefis için fetva veriyoruz. Nefis için fetva vermek. Nefis için fetva veriyoruz. Kendisi takva görülsün diye. Veya- Tamam. Kendi işine geliyor diye. Benim nasıl işime gelecek? Şöyle. Sen mesela şunu yapma caiz değil. Toki'den ev almayı. Niye? Çünkü ben alacağım. Ya mesela almadığında bir harama girmez yani. Almak çok feyizli değil mesela işte. Almadığında bir harama girmeyecek ama aldığında riskli bölgeye giriyor ya. İhtiyat O yüzden, kapsamında. Yani ihtiyatın, kendi kaçınmak için vebalden. güzel, ben zaten onu yazmıştım. Aşağı arkada var, benim de eleştirilerimden biri. İhtiyatın fıkıhta belirleyicilik rolünün çok fazla, haddinden fazla kullanılması. İhtiyat. Yani caiz değil. Caiz. O zaman caiz değil ihtiyaten. Bunun çok fazla işletilmesi bir eleştiri olabilir. Güzel. Onu anlatacağız. Birilerine hoşnut etmek olabilir mi? Birileri hoşnut etmek, yani şöyle, bunu da yazabiliriz. Fakat hani ben bunun biraz tartışmak istiyorum. Şöyle, yani caiz değil demek kimi nasıl memnun edecek? Bu biraz tartışılabilir. Herkes, yani hiç kimse kendisine getirilen sınırlardan hoşlanmaz. Doğru mu? Caizdir demek iyi olabilir. Ama bize yapılan eleştiri, bütün bu eleştirilerde şu var: Değildir demek. siz haddinden fazla zorlaştırıyorsunuz. Yoksa şöyle bir eleştiri yok. İlginç mesela. Ayağıma kramp giriyor. Şöyle bir eleştiri yok. Niyeyse mesela. Orada güzel üzerinde duralım. Hakikaten bak, ben orayı atlamıştım. Sen hatırlattın, güzel oldu. Niye bize hep caiz değil üzerinden bir eleştiri yapılıyor da, ya bunlar caiz diyor, bunlar sapıtmış. Nasıl caiz? Asla caiz değil. Tabii ki haramdır. Niye bir eleştiri yok? Mesela büyük bir soru işareti değil mi? Bizim caiz dediğimiz bir sürü mesele var. Hatta kitaplarda caiz değil demesine rağmen. Niye bunlar eleştirilmiyor? Bunlar zamandan kopmuş. Bu nasıl caiz diyeceksin sen buna? Yani niye hep biz zorlaştırıyor oluyoruz da bunlar kolaylaştırıyor oluyorlar? Acaba burada topluma dönük konuştukları için, toplumu kendi taraflarına çekmek için mi var? Böyle bir şey var. İnsan şüpheye kapılmıyor mu? Bir tane hoca var, ben çok severim onu. İsmini söylemeyeceğim. Kendisi de ismini söylenmesinden hoşlanmadığı için, öveceğim için ismini söylemiyorum diyorum. O diyor ki hayır, mesela bazen birçok farzı müstahap zannediyor bunlar diyor. Çok hoşuma gidiyor. O adam gerçekten samimi mesela. Bu dinlediklerimin birçoğu şaklaban gibi. Kusura bakma, burayı kesebilirsin. Yani yani hakikaten şaklaban gibi, cahil yani. Çok cahilce konuşuyorlar. Takipçi sayılarına göre belirlenmiyor bu iş. Efendim? Şimdi şu an tam anlayamadım. O adam diyor ki, şimdi ben diğerlerinin, büyük çoğunluğunun sadece toplumu elde etmek için bir numara çektiklerini düşünüyorum. Ama bir tanesi içlerinde kesin olarak samimi bir şekilde niyetini biliyorum. Diğerlerinin niyet olarak da kötü bir niyete sahip olarak böyle konuştuğunu düşünüyorsunuz. Zannı galibi bu şekilde. Karineler onu gösteriyor. Fıkıh zannı galibe göre olduğundan caizdir. Yani. Şöyle, mesela bu dediğim adamda en azından şöyle bir karine var. Adam diyor ki, ben bazı verilen fetvaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunlar caiz müstahap olduğunu söylüyorlar. Halbuki farz. Birçok cevaz verdikleri hususun caiz olmadığını düşünüyorum. Benim ürettiğim fıkıh bunu gerektiriyor. Bu adamla bir samimiyet görürsün, doğru mu? Ama diğerlerinde yapılan eleştiriler hep şu: İnsanların hayatını zorlaştırmayın.
Toplumu sıkıştırmayın. Şimdi ben eğer fıkıhtan, toplumdan kopuksam, dünyayı anlamıyorsam zaman zaman caizdir dediğim şeylerin caiz olmaması lazım gelmez mi? Yani dünyayı okuyamamak, zamanı bilmemek, sosyoloji, psikoloji, antik Yunan bilmiyorum diye yanlış fetva veriyorsam bu yanlışların hepsi zorluğa doğru mu olmak zorunda? Hiç kolaylığa doğru olmaz mı? Yani bir şey yanlışsa arada da kolaylık çıkması lazım. Oradan anlıyorum. Bunlar karine teşkil ediyor benim açımdan. Ama yine hüsnü zannediyorum. Problem yok. Yani suizana mebni değil bu çalışma. Yine de zorluk kısmı daha fazla ağır basmaz mı? Yo basmaz. İhtiyat olunca Ama sadece ihtiyat değil ki buradaki problem. Zamanı okuyamamak. Dünyayı tanımamak. Mesela ben diyorum ki çay içmek caizdir diyorum. Senin ürettiğin kaos fıkhına göre çay içmek zaman kaybı olduğundan, Türkiye darül harp olduğundan, bizim İslam'a cihadımızı engellediğinden çay içmek haramdır. Sen dini kolaylaştırıyorsun gibi bir şey çıkması lazım. Çünkü ben zamanı bilmiyorum ki, cahilim. Değil mi? Siyaset felsefesi yok. Ben de Amerika'nın gücünden haberim yok. İsrail'in gücünden haberim yok. Böyle olması gerekmez mi? Arada. Boykota gerekli ehemmiyeti vermemekle itham edilebiliriz. Mesela trafikte sollamak caiz mi? Bunlara dair bizim ciddi bir sert fıkhımız var mı? Ortaya konmuş. Yok. Mesela ben bu eleştiriyi yapıyorum zaten bizim hocalarımıza da. Niye böyle bir ilmihal yazmıyoruz? Önemsiz mi? Kuyu bahsini anlatıyorum millete. Trafiği anlatmıyor. Kuyudan bize ne? Daha hayatımda kuyu görmedim. Birkaç tane gördüm de. Yani 24 saat adamın günlük zaten 4 saati trafikte geçiyor. Buraya dair bir ilmihal yok. Sosyal medyada günlük 8 saati geçiyor. İlmihal yok. Adam zaten geri kalan 12 saat yatıyor. Yani üniversite öğrencileri özellikle. Yani gerçekten bak. Trafikte geçiriyorsun zaman, sosyal medyada geçiriyorsun ve buranın fıkhı yok. Sonra bir ilmihal çıkıyor. Bismillah. Kuyuya at düşse, abi ne alakası var yani? Adam bakıyor, ne diyor bu diyor. Hakikaten geç yani. Ondan sonra işte kuyudan su alırken, abi kuyudan su almıyorum. Musluk yok bu, musluk yok. Musluk fıkhı yok ya, güncellenmemiş. Ya bu ciddi problem tabii. Biz de bunların farkındayız. En azından inşallah farkındayız. Ben farkındayım da hani herkes olmayabilir. Nereden geldik buraya? Ben zaten eleştireceğim, hiç korkmayın. Biz burada savunmaya gelmedik. Hakikati ortaya çıkarmaya geldik. Bir şey sorabilir miyim? Sayın güzel sorular soruyorsun. Yok, bu çok yani. O kadar güzel değil mi bu? Hani mesela Abi buna bu kadar limon atılır mı? Kurban olayım. çıkartayım mı oyunu? Tekrar çay çekelim. Evet. Vallahi kesmiyorum da. Buyur güzel kardeşim. Şu anda günümüzde yani ben mesela günlük hayatımda bazı şeylerde saygılar çekiyorum. Atıyorum mesela siz trafik dediniz diye ya acaba bunu yapmam doğru olur mu? Aynen öyle. Ya da işte ya çok mu sosyal medya kullanıyorum ya da acaba bunu yanlış mı kullanıyorum? Bunların aslında alimler tarafından bana açıklanmış olması mı? Evet. Niye açıklamıyorlar? Çünkü fakih yok. Peki yani ben bu Fakih noktada, kalmadı dünyada çünkü. bir alimden şey mi beklemeliyim yani? Beklemek zorundasın. Ha. Bekliyor, biz de bekliyoruz. Alimlerimiz bundan fetva verir diye. Ama başka uğraşları var. Zanlı galiba. Yani kendilerinden bu meselelere fetva verilmesini beklediğimiz hocalarımızın YouTube paylaşımları çekirge yemek caiz mi? Bu da benim eleştirim yani. Ben de eleştiri yapacağım. Hakikaten bekliyoruz. Çekirge yemek caiz. Varsa getirebilirsiniz. Ben gerçekten yemeği caiz olduğu için yemeği istiyorum. Çayı atalım mı? Abi sen... Evet. Burayı keseceğim mesela Ahmet. Bura olmaz. Ben mağlup duruma düşüyorum. Şimdi güzel. Buradan sonrasını pek çalışmadım. Şimdi meselenin taktiği. Şuraya kadar anladık mı? Nasıl gidiyor bilmiyorum. Ben şu an şöyle bir şey var. Furkan da güzel bir şey söyledi arabada gelirken. Ben çektiğim videoyu, yazdığım bir yazıyı ikinci defa okuduğum zaman kendimden tiksiniyorum. Yani o kadar düşük seviye geliyor ki. Şu anda mesela ikinci bir gözle şunları okuduğum için kendi içimde şunu yaşıyorum. Lan ne anlatıyorum ben? Yaşıyorum. Bilmiyorum siz böyle mi düşünüyorsunuz? Biz ilk kez duyuyoruz. Ben video çekiyorum mesela, yüklüyorum. 3 gün sonra gizliye alıyorum onu mesela. Bu ne diyorum ben? Böyle... Gerçekten mi? Bu psikolojik bir sıkıntı olabilir. Furkan da güzel katkı yaptı arabada. İsmini verdim ama kusura bakma. İşten çıkarılmazsın değil mi böyle? Sen bunların sohbetine mi gidiyorsun Furkan diye. Evet. Furkan Tütü. Meselenin takriri. Şimdi evet sert bir cümleyle giriş yapmışım. Şimdi onu yumuşatmak için. Evet. Okuyayım mı dayım?
Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu insanlar fıkıh bilmiyorlar diye başlamışız. Şimdi şöyle gerçekten adamları dinliyorsun. Bak arabada gelirken de dinledik. Verilen misaller şu. Mesela diyor bir kıyafet aldığınız zaman bu kıyafet herkese uymaz. Dolayısıyla herkese uygun kıyafet bulmak lazım. O nasıl bir teşbih yani? Biri diyor ki işte hocam aslında şu buna şuna benziyor. Yani şu fıkhi mesailde niye hiç misal getirmiyorsunuz? Ya bir örnek getir. De ki mesela nasıl ki kefale akdinde şöyle bir şart koşulur. Halbuki bu Kağıdıhan bu şartı değiştirmiştir. İşte günümüzde de bu lazım gibi bir niye örnek veremiyorlar sizce? Fıkıh bilmediklerinde. Şimdi Değerli anlasın diye de olamaz. yok olamaz. Çünkü bilmiyor adam. Bak çok basit bir matematik kuracağım. Çok basit. Benimle kal. Şimdi ben bunlardan daha az zeki olduğumu düşünmüyorum. Düşünmemi gerektirecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yukarısını da iddia etmeyeyim ama aşağıyı da kabul etmeyeyim. Eşit kabul edelim. Adil bir şey mi? Yoksa senin şey kanaatin bu değil mi yani? Evet. Adil değil mi? Güzel. Peki eşit saat mesela ben günde 14 saat fıkıh çalıştığım oluyor. Fıkıh demeyeyim, ilim çalıştığım. 12 saat çalıştığım oluyor, 8 saat oluyor. Yani ortalama 8-10 saat çalışıyorum. Yeterli olduğumu düşünüyorum. Güzel yani. Bunların da bu kadar çalıştığını düşüneyim. Daha az değil, daha çok değil. Adil mi? Güzel değil mi? Yani 16 saat çalışmıyorlardır herhalde. Ortalama. Değil mi? Ya makul 10 saat. Tamam. Şimdi bu adam sosyoloji çalışıyor. Bu adam psikoloji çalışıyor. Ben o sırada fıkıh çalışıyorum. Bu adam sonra antik Yunan çalışıyor. Ben o sırada fıkıh çalışıyorum. Sonra bu adam gidiyor atıyorum bilim tarihi çalışıyor. Ben o sırada fıkıh çalışıyorum. Bu adam gidiyor şiir okuyor mesela. Şiir çalışıyor. Ben o sırada fıkıh çalışıyorum. Şimdi neticede benim şunu deme hakkım yok mu? Kardeş sen sosyoloji bilirsin, psikoloji bilirsin, iktisat bilirsin. Ben de fıkıh bilirim. Doğru mu? Makul değil mi? Niye? Çünkü ben sosyoloji bilmiyorum. Çünkü sen beni sosyoloji bilmemekle itham ediyorsun. Yani sen bak şunlara çalıştın, ben bunlara çalıştım. Sen diyorsun ki sen bunları çalışmadın, bilmiyorsun. Ben de diyorum ki abi sen de fıkıh çalışmadın. Sen de bunu bilmezsin. Makul mü? Karşı çıkabiliyor muyuz? Çık tabii ki ya. Karşı istediğiniz kadar karşı çıkın. Şöyle, Karşı çıkarsanız daha çok hoşuma gider. Eyvallah. Mutlu olurum. Yine şey olmayabilir. Yani çok sert savunduğum bir görüşüm olmamakla birlikte. Mesela Ya sert olursa sileriz videodan. yiyebiliriz arada insan ürktüm birazcık ama. Evet. Açık olsun sana zahmet güzel kardeşim. Mesela işte ben bir fizik dersi aldığım zaman Aldın. yani başka bir dalda bir şey öğrendiğim zaman Evet. gidip matematikteki aldığım konuya farklı bir açıdan katkı sağlayabilirim. Doğru, çok Mesela güzel. Bu adam için sosyoloji bakmak, sizin sadece fıkıh bakmanıza Evet. ek olarak onun fıkhında farklı Çok bir güzel. dalı geliştiremez. Ben şunu söyledim. Bunlar fıkıh mesailini bilmiyorlar. Bu adamların fıkha getireceği eleştirilerin hiçbir anlamı yoktur gibi bir şey söylemedim. Bilakis çok değerli fikirler söyleyebilirler. Çok farklı bakış açıları bize sunabilirler. Zaten ben bunların bakış açılarından istifade edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama mesaili bilmez. Hiç bilmezler yani. Ne oluyor o zaman? Fıkıh meselesi. Mesele ne demek? Havalenin şartı. Sor. Bilmez. Tamam. Bu yani. Kurban kesiminin şartları. Bilmez yani. İptida seviyesinde bile bilmezler. Problem bu. Bu sonuca nasıl vardın? Bir, böyle bir kıyas yapabiliyorum. Sen bu kadar şey biliyorsan abi, bak burada oluşturduğun bu kadar fazlalık, bunu böyle grafiğini düşün. Burada bu çubuğu bu kadar eğersen, burada da bu kadar aşağı düşer. Makul mü yani? Sen sosyoloji biliyorsan, antik Yunan okudun. 500 tane antik Yunan kitabı okuduysan, 500 tane fıkıh kitabı okumadın demek ki. Hepimiz zamanı sabit 24 saat oldu. Aynen öyle. Yer artı veriyorsun. Yani Çok güzel. Adeten muhal yani. Senin fıkıh bilmen adeten imkansız ya. Ha şunu diyebilir. Allah bana kerameten ilim veriyor. Ben bir şey diyemem ona. Biz ona göre fıkıh üretemeyiz. Şu an fıkıh yapıyoruz. Adeten muhal şeylere ben fıkıh üretemem. Ben de o zaman kerameten sosyoloji biliyorum. Sen beni niye tenkit ediyorsun? Allah bana Emil Dukon muydu? Neydi o? Durkheim mıydı Emil? Ya onun bilgilerini bana yarattı bende. Edison mu? O kadar değil. O kadar cahil değilim ya. Bu sosyolog olan. Abi o gittiyse kesin. Abi siz de mi bilmiyorsunuz ya? O zaman size de bu eleştirilerin gelmesi lazım. Benim de günahım var. Biz fıkıh da bilmiyoruz hocam. siz hepten ya. Siz ana. İki taraf da size reddiye yapacak. Siz halk tarafındasınız. Siz like attığınız sürece bir probleminiz yok. Rakip olduğunuz zaman eleştiri oluyor. Rakip bir şey oluyor, firma oluyor. Bu da din anlatıyor, ben de din anlatıyorum. O zaman rakip oluyor. Sen halk olduğun için herkes sana güler yüz gösteriyor. Ben ona da çok iğreniyorum yani. O yüzden ben video çekmem daha sağlıklı. Çünkü ben toplumla kavga eden bir adam. Evet. Hocam
Toplumu sevmiyorum. Yani insanları genelde sevmem. Açık söyleyeyim. İnsanlarda zulüm gördüm hep. Ortalama bir insanın da gerizekalı olduğunu düşünüyorum. Ona göre de fıkıh üretiyorum. Nasıl yayınlayacağız bunu? 10 dakikaya. 10 dakikalık video. Yarım saat konuşma var. Keselim. Ama böyle değil mi? Siz Furkan. Ortalama bir insan gerizekalı değil midir? Bak gerçekten öyle yani. Gazali de bunu söylüyor ama herkes Gazali'yi seviyor rahimahullah. Evet ama Gazali bunu topluma söylemiyor. Kitaplarında böyle gizli gizli halkla uğraşmayın. Halk zaten bunların kafası fazla çalışmıyor. Toplumla iyi geçinin falan diyor. Şu an ben yanlış yapıyorum. Evet neyse. Şeyi söyleyecektim hocam. Soracaktım yani. Buyur. Seni buraya ajan mı yerleştirdiler? Hep sen ters sorular soruyorsun. Şaka yapıyorum lütfen. Eleştirmenizi çok istiyorum. Muradım odur. Kaç kişisiniz şu an? 6, 8, 10, 15, 17 kişi. Yüklenin. Yüklenin ki açığımı göreyim. Yanlış yapıyorsam tövbe edeyim. Bak adam günaha giriyorsun diyor. Cehenneme gideceğimi söylüyor. Yanlış yapıyorsam bana Fetva değil midir hocam? fetva veriyor zaten. Tehlikeli bir şey. Fetva veriyor zaten. Evet. Tehlikeli bir şey. Allah adına konuşuyor. Aslında şunu demiş oluyor. Ben Allah adına konuşuyorum. Veysel sen fıkıh yapamazsın. Sonra diyorlar ki Allah adına konuşma. Sen de fetva veriyorsun. Allah adına konuşmuş oluyorsun. Evet. Lütfen ben az konuşayım. Siz konuşun. Buyur. Şey soracaktım hocam. Karşı tarafın işte sosyoloji bilmiyorsun. Evet diyorlar sürekli. Sürekli bu ithamlar var. Nereden biliyorsun diye soramıyoruz yani. La benim sosyoloji bilmediğimi nereden biliyorsun? Onu konuşacağız. Adam diyor ki sosyoloji bilmiyorlar, iktisat bilmiyorlar. Nereden biliyorsun? Bilseler de böyle fetva vermezdi. Yo verirdim. Yapıyor ama mesela Ben sosyoloji biliyorum. Bak diyelim gittim sosyoloji okudum, iktisat okudum. Tamam mı? Antik Yunan okudum. Sonra dedim ki abi fikrim değişmedi. Gene hayvanın 4 tane damarını kesmen lazım. Yani o da bunu adeten muayene olarak görüyor olamaz mı? Sizin bu ilimde. o zaman fıkıh ilmine gösterdiğim emeği itiraf etmesi lazım. Diyecek ki ulan bu adam ben bu kadar şey biliyorken bu adam hep fıkıh çalışıyorsa demek ki bayağı fıkıh biliyordur. İtiraf etsin. Sonra canım yesin. Böyle bir itiraf yok. Şöyle de düşünülüyorsa eğer kendisi Bilakis şöyle bir eleştiri var. sosyoloji biliyor. Sürekli fıkıh okuyorlar ya. Ama kafa yapıları uygun olmadığından boşa okuyorlar. Eleştiri bu yani. Yani eleştirilerin hiçbir delili yok. Aynı eleştiriyi ayna tut bunlara yapabilirsin. Mesela şunu diyebilirsin. Abi bunlar sosyoloji okuyor ama kafa boş. Sosyoloji bildikleri için böyle düşünüyorlar. Fıkıh bilselerdi böyle demezlerdi. Ne değişti abi? Delil yoksa ben de bunları söylerim. Mesela münazara yapıyoruz diyelim. Sen sosyoloji bilmediğin için böyle diyorsun. Hayır sen fıkıh bilmediğin için böyle diyorsun. Ne yapacağız şimdi? İktisat bilmediğin için bunu diyorsun. Hayır iktisat biliyorum ama bunu diyorum. Var mı delilin? Ne yapacaksın şimdi bana? Ne diyeceksin? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sözünü kesiyorum ikide bir de sen konuşma hakkı vereceğim. Bana diyor ki sen sosyoloji bilmiyorsun. Diyorum ki nereden biliyorsun kardeşim? Çünkü diyor sosyoloji bilseydin böyle fetva vermezdin. Yani bu ne alakası var? Peki sosyoloji bilip de böyle fetva veren var mı? Yok. Sen sosyoloji biliyorsun böyle fetva veriyor musun? Yok ben fetva vermem. Ben fıkha karışmıyorum. Benim sosyoloji bilmediğimi nereden biliyorum? Böyle fetva verdiğin için. Bu fetvanın yanlış olduğunu nereden biliyorsun? Yok. Ya böyle bir boş yani altı boş. Retorik. İnsanları kandırıyor. Birazdan anlatacağım. Toplumun niye kabul ediyor bu kadar anlamsız altı boş şeyleri. Orada değerlendirirsen lütfen devam et. Şey diyeyim yani. Orada fıkıh, Sert mi gidiyorum sosyoloji kardeşim? bilmemekten dolayı yapamama eleştirisi var. Burada Evet. da sosyoloji bilip de fıkhı bilmemekten dolayı zaten hani fıkıh yapamıyor, fetva vermiyor. Evet. Bilmediği için vermiyor. Yani orada da bilmediğini kabul etmek gibi bir şey var aslında. Yani İşte onu da ikrar etmiyorlar. Maalesef ben şunu diye bir tane delikanlı pek görmedim. Kardeş biz fıkıh bilmiyoruz. Fıkıh mesaili okumadığımız için bilmiyoruz. Şöyle bir anlatı var. Ya fıkıh hani biz de tabii biliriz ama hani fetva vermiyoruz. Hayır diyeceksin ki ben fıkıh bilmem. Ben cahilim. Şimdi fıkıh bilmenin ne demek olduğunu kendi üzerimden anlatayım. Ben az çok kendiniz kadar yani kendiniz üzerinden empati yaparak beni anlayabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisi okuduk. Aşağı yukarı aynı seviyede, aynı zekada insanlarız. 10 yıldır fıkıh çalıştığımı farz et. 10 yıl daha çalışmam gerektiğini ikrar ediyorum. 20 yıl. Bir kendini 5-10 saniye bir düşün. 20 yıl bir şeyle uğraşman gerektiğine ve günde 10 saat, 12 saat. Bu şekilde uğraşmanla beraber ancak kamil bir şekilde temin edebileceğin bir yekünden bahsediyoruz. Bunu düşündükten sonra, buna kanaat getirdikten sonra bu insanlara fıkıh bildiğini nasıl söyleyeceksin ki? Söyleyebilir misin? Bu problem var. Bir de şöyle bir misal vereyim. Aklıma geldi.
Lisede bir gün fizik hocası bir soru sordu. Ben lisede hiç ders çalışmıyordum. Ama böyle dersi dinlediğim için bir şeyler yapabiliyordum. Hakikaten zekiydim böyle. Çok saçma sapan bir cevap verdim, tamam mı? Soruya dair alakasız bir şey. Döndürdüm şöyle. Ters aynı yere döndürdüm yani. Hoca anlamaz diye düşünüyordum. Arkadaşlar anlamadı. Hani böyle dinlediler, sonra hocaya döndüler. Hoca şöyle yaptı bak. Güldü yani. Ama benim içime öyle bir oturdu ki bu. Yani o kadar gizlemiştim ki bilmediğimi. Dedim bu adam nasıl anladı bunu yani? Bilmediğimi nasıl anlayabilir? Sonra ben 2 yıl çalıştım üniversite sınavına. 2. yıl o bahsi güzel çalıştım. 2. yıl. O bahsi kendim okurken hatırıma geldi bu hadise. Dedim ki lan ne cahil konuşmuşum ya. Meseleyi bilen adam senin o mimiklerinden hiçbir şey bilmediğini anlıyor. Bak çok iyi, mesela elektrikten çok iyi anlıyorsun. Tamam mı? Bu işte ciddi çalışman var. Bir adam geldi, elektriğe dair bir cümle kurdu. Şöyle bir hareket yaparsın. Bu adamın bir şey bildiği yok. Yapmaz mısın? Peki bunu ispat et desen edebilir misin? Edemeyebilirsin. Yani biz hani ben kendi adıma fıkıhla çok fazla meşgul olduğumdan bir adamın konuşurken kullandığı ıstılahlardan, meseleyi ele alışından, verdiği misallerden fıkıh bilip bilmediğini anlarım. Çok net yani. Benim için çok kuvvetli bir karinedir. Abi sen fıkıh bilmiyorsun. Bu kadar basit. Bilsen böyle bir örnek vermezdin. Bilsen böyle bir hataya düşmezdin. Bilsen bunu demezdin. Bu şekilde. Allah. Buyur. Şöyle bir itiraz yapsam. Dolayısıyla bu insanlar fıkıh bilmiyor. Benim iddiam bu yani. Neden fıkıh bilmiyorlara geleceğim şimdi. O güzel. Sen devam et. Neden fıkıh? Belgelerle geldin. Böyle görüntüler falan alsam güzel olur değil mi? Bakın ne söylüyor. Arkadaşımız versin videoyu. Sen buyur. Bismillah. Hocam siz fıkıh çalışırken mesela 10 saat 12 saat çalışıyorsunuz. Evet, sadece fıkıh değil yani. Akli ilimler, İslam ilimler, arada alet ilimleri, mantık, münazara. Vakit harcıyorsunuz aslında. Evet, aynı. Çalışırken Hayvan gibi diyebiliriz ona. estağfurullah. Ben haftada 3 gün eve gitmiyorum. Çocuklarımdan sonra yatıyorum. Siz de mesela şeyi söylediniz, hani kuyu bahsi. Aynen. Aslında günümüzde Güzel. Onu konuşabilir misiniz? örneği olmayan bir şey olmasına rağmen siz gene ona da aslında emek Güzel. harcıyorsunuz. Mesela, Evet. Mesela, Mesela sence yanlış bir şey mi bu? hayır, fakat Güzel. şöyle bir şey var. Mesela sizin eleştirdiğiniz kişiler hani fıkıh okuyacağı zaman hani o sizin kadar 10 saat okumuyor. Evet. Çünkü sizin kadar hani zaten o adamın kafasında mesela güncel bizim hayatımız zorlaştı. Mesela kafasında zaten belli başlı diyelim 10 tane 15 tane fetva var zaten adamın kafasında. Ha bugüne göre bence yanlış dedi. Tamam. Öyle dedi. 10-15 tane. Ama fetvalar üzerinden eleştiri üretmiyorlar. O fetvayı veren zihni eleştiriyorlar. Bu kafa yapısıyla fetva veremezsin diyorlar. Onda şu anlamda demek istiyorum. Yani o kişi spesifik olarak bir alanda sizden daha fıkıh çalışsa da sadece o mesela küçük bir mesele üzerinde mesela adamın kafasına taktığı 5-10 tane fetva var mesela fıkhi konu var. Sadece ona zaten 3 saatini ayırsa siz 10 saat ayırıyorsunuz ama kuyu bahsi de var işin içinde. Güzel. Şey de var. Çok güzel. O adam sadece ona ayırıyor şeyini, Evet. iş yükünü. Bir de üstüne psikoloji de biliyor, sosyoloji de biliyor diyelim. O şey özelinde, yani tartışılan küçük, yani genel fıkhi anlayış değil de küçük mesafe verilen fetvaların üzerinde aslında eleştirdiğiniz kişiler sizden daha biliyor olma Evet. ihtimali olmuyor mu? Şöyle, o da ayrı bir konu. Şöyle bir problemimiz var. Şimdi siz eğitim alırken önce bir temel atıyorsunuz. 1 sene temel atıyorsun mesela, 2 sene. Arapça öğreniyorsun. Tamam mı? Adam mesela 1 ayda Arapçayı hallediyor. Ne kadar halledebiliyorsa. Veya hiç Arapça bilmiyor. Sonra sen işte biraz şuradan öğreneyim, biraz işte şu hocadan vazı dersi alayım. Bu hoca kelamcıymış, buradan bir şu mantık öğreneyim. Bir mantık daha okuyayım, münazara okuyayım. 4 sene, 5 sene, 10 sene geçiyorsun. Sonra bu arkadaş İslam ilimler okuyacağım ya ben diyor mesela. Sonra gidiyor mesela dergi parka giriyor. Güncel yazılmış makalelere bakıyor. Abi şu seviyeden bir makale okuyor. Şu seviye. Ben şuradayım. Adam da şurada. Şu seviyeden bir makale okuyor. Bunun gibi 3, 4, 10, 20, 30, 100 tane makale okuduğunu düşün. Adam bir konuşuyor. Zaten bu arkadaşların konuşması gerçekten bir fakih edası. Ben o yüzden teşebbüh illetinden kerhat var burada bu konuşmada diyeceğim. Mekruh yani. Çünkü fakih gibi konuşuyorlar. Teşebbüh var. Teşebbüh illeti bazı fakirlere göre tahrimi kerahati gerektirir. Tabii fıkıhtan anlamadığımız için hani böyle konuşuyoruz boş boş. Şimdi adam gerçekten fakih gibi konuşuyor. Fakat ben biliyorum ki altı boş. Yani şöyle düşün. Ben tıp bilmiyorum ama tıbba ilgim var. Doktor değilim. Öyle makaleler okuyorum ki geliyorum mesela doktorlar diyorum ki yani hiç örnek bile veremem çünkü bilmiyorum. Bu arkadaşlar da örnek verirken hani mesailden örnek veremiyorlar çünkü bilmiyorlar ya. Ben şu an tıp bilmediğim için oradan örnek veremeyeceğim. Farklı alandan vereyim. Yani konuyla alakasız
bir doktorun asla bilemeyeceği, çünkü doktor burada, sen şuradan bir makale okumuşsun, şuradan bir bilgiyle doktoru alt edebilir misin? Edebilirsin. Doktor der ki, ulan bu ne seviye abi bu? Abi sen kendini nasıl geliştirmişsin böyle? Halbuki doktor şunu diyebilir. Atıyorum yani, abi insanda kaç böbrek var? Ya kardeşim onu işte ben tam bilmiyorum. Şimdi çok temel bir şey bilmeyen ama çok yukarı seviyelerden konuşan insanlara itimat etme problemi olur mu olmaz mı? Yani güvenemiyorsun adama. Fekahat nedir biliyor musun? Fıkıh. Mesela çok büyük bir alim gelse şu zamana, belki şöyle diyecek. Bunda zaruret var, caiz değil. Şunda hacet var, caiz değil. Buna insanların ihtiyacı var, caiz değil. Bak bir fakih bunu diyebilir. Ama biz deriz ki ulan adama ilme bak be. Subhanallah. Adam her şey caiz diyor, helal olsun deriz. Ama bu adam altı boş, tamamen bir fıkıh mesaili bilgisi yokken halkın ihtiyacı var, caiz değil deyince bende hiçbir anlamı yok yani. Hiçbir delalet gerçekleşmiyor. Mesele bazında bunlar bizden daha fazla şey bilebilirler. Doğru. Çünkü ben bir yatay okuma yaparken o adam dikey okuma yapıyor. Ben şurayı komple kazmaya çalışıyorum. Adam sadece burayı 10 gün kazıyor. Bir şeyler çıkartabilir. Fakat çıkartabilir ama o bilgiye güvenemeyiz. Yani bu adam diyor ki en nihayetinde insanların buna ihtiyacı var. Ben de diyorum ki sen bunu tahsiniyattan, haciyattan nasıl çıkardın? Hangi ilimle çıkardın? Delilin ne? Bunu dediği zaman bomboş. Yok, arkası yok. Bu insanların konuşmalarına bakın. Hep ayet ve hadisle anlatıyorlar. Burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Siz müçtehit misiniz? Yani ben Hanefi mezhebine tabiyim. İmam Kerhi'nin güzel bir sözü var. Biraz yanlış anlaşılmaya müsait. Yani biraz sansürleyebiliriz. Diyor ki, bizim mezhebimize muhalefet eden bir ayeti tevil ederiz, hadisse reddederiz. Bir mola verelim, çay molası. Bizim mezhebimize muhalif gelen bir ayeti tevil ederiz, hadisse reddederiz. Doğru mu? Doğru yani. Niye? Çünkü müçtehit imama tabiiz. Ebu Hanife'ye o hadis geldi mi? Geldi. O ayeti biliyor mu? Biliyor mu? Biliyor. Meclisinde muhaddisler var, müfessirler var, yüzlerce insan var. Buna karar verdiler mi? Benim için bitmiştir. Sonra ben çıkacağım, bir tane ayet bulacağım. İşte bunlar yanıldı. Ya sen o meclise girip, Ebu Hanife'nin meclisine girip de, selamünaleyküm, kusura bakmayın ben bir şey söyleyeceğim, siz bu konuda hatalısınız diyemeye yüreğin var mı? Var mı yani öyle bir adam, delikanlı? Ebu Hanife müsaade eder misin? Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Siz bu konuda yanlış fetva veriyorsunuz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki estaizu billah. Yani ne kadar sığ kalıyor değil mi? Çünkü bana bir hadis ulaştı. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şöyle. Yani o meclisteki muhaddislerin bu adama bakışını bir düşün yani. Kardeş sen hani nereden geldin? Dolayısıyla hani adam diyor ki mesela şöyle bir hadis var, şöyle bir ayet var. Bana ne? Ben Hanefiyim. Hanefi mezhebinde bu iş böyle yapılır. Bu kadar. Zarureti de biz Hanefi mezhebinden öğreniyoruz. Haciyatı da Hanefi'den öğreniyoruz. Tahsiniyatı da Hanefi'den öğreniyoruz. Senin bu problem olarak gördüğün şey Hanefi mezhebinde tahsiniyattır, hacete çıkamaz. Bu kadar. Ama şöyle ayet var. Yani ben müçtehit değilim. Onu Ebu Hanife ile tartış, sen müçtehitsin. Yani bilmiyorum problemi anladınız mı? Fıkıh mesaili üzerinden veya fıkıh usulü üzerinden tartışmamız lazım. Bana diyeceksin ki şu ayetten şu hükmü şu usul kaidesine göre çıkarttım. Ben de elini ayağını öpeceğim. Varsa kabiliyetin yap. Cevap oldu mu bilmiyorum. Tatmin etmedi mi? En azından kayıtta söylemedi. Hocam peki tam soruyu doğru ifade edeceğim emin değilim de kaide olarak Usul kaidesi mi? fakihin yok yani şart olarak demeyeceğim. Şimdi bu bizim direkt günlük hayatta Ha tamam. Lügat olarak yani. İstilah olarak değil. Tamam. bir fakihin sosyoloji, psikoloji gibi ilimlere hakim olması lazım mı? Veya bunlarsız fetva verilemez. Şimdi bir tane hoca var. Çok güzel, çok sevdiğim bir hocadır. Kendisinden de istifade ettiğim, bizim cemaatle hiçbir alakası olmayan, yine güncel fıkıh problemlerine dair bir videosu var. İzlemiştim onu. Diyor ki, bir fakih şunu bilmeli, şunu bilmeli, şunu bilmeli, şunu bilmeli, şunu bilmeli sayıyor. Sonra kendisi diyor ki, bunu adeten bilmek muhaldir diyor. İmkansız bir insan bu kadar şey bilmesi. Yani dolayısıyla bilmesi gerekmiyor. Bu kadar basit. Bir kişinin bilmesi muhal ama hani Güzel, disiplinler arası çalışmamız lazım. Değil mi? Kurullar var ya mesela. şöyle Evet. Konu sosyolojiye geldiği zaman bir sosyologdan destek almamız gerekiyor. Konu psikolojiye geldiği zaman bir psikologdan destek almamız gerekiyor. Konu tıbba geldiği zaman bir doktordan destek almamız gerekiyor. Ama ben doktor kadar tıp bilmek zorunda değilim. Kusura bakma. Böyle bir zorunluluk yok. Var diyorsan delil getir.
Ben Hanefiyim. Hanefi mezhebinden delil getir bana. Yani ben bir doktor kadar tıp bilebilir miyim? Yani niye bileyim? Ama en azından geçen bir eniştem var. O da bilgisayar mühendisi. Çok güzel ODTÜ'de yüksek lisans yaptı. Kafası çalışıyor. Onunla güzel bir tartışma yaptık bu konuyu. Disiplinler arası projelerin önemi anlattı. Hatta o şunu söylüyor. Bir doktorun da bugün tıbbı bu kadar geniş bir şekilde okuması doğru değil. Yatay okumasını bu kadar geniş yapmasın. Yatay okumasını geniş yapsın ama bu kadar hepsinde kademe çıkmasın. Direkt kendi alanında uzmanlaşsın. Çok daha anlamlı falan diyor. Güzel bir görüşü var. Neyse. Konu neydi ki? Dolayısıyla ben tıbbı doktor kadar bilmeyeceğim. Ama doktora ne zaman müracaat etmem gerektiğini bileceğim. İşte fıkıh budur. Mesela sen bana geldin dedin ki hocam ben burnum akıyor. Doktora gittim bana dedi ki burnun akıyor çok tehlikeli oruç tutma. Ben şunu dememeliyim. Ha doktor dediyse tamam. Değil. Bu kadar bir tıp bilmem gerekiyor. Yani kardeş kusura bakma da bir burun akıyor diye oruç mu tutulmaz ya? O hangi doktormuş öyle? Bunu diyebilmeliyim. Ama yeri geldiği zaman da sen ya hocam doktora gittim yani kangrensin artık yürümemen lazım. Şöyle şöyle bir mest kullanacaksın dediği zaman da ya o doktor ne bilir sen kullan. İhtiyaten sen gene kullan oğlum. Ayağın kesilsin bir şey olmaz. Namazdan daha mı önemli? Bu da saçmalık yani. Tamam. Buna dair birçok hadis-i şerif var elimizde. Yani tıbba ne zaman müracaat edileceğini bilmem kafi. Sosyolojiye ne zaman müracaat edileceğini bilmem kafi. Mesela şeylerden bahsettik. Ortalama bir insanı bilmem gerekiyor ki fıkıh üretebileyim değil mi? Bunun için anketlerden yararlanmamız gerekmiyor mu? Ben şu an anketlerden yararlanıyorum. Takip etmeye çalışıyorum anketleri. Çok önemli. Yani bir fıkıhçı da mesela burada yazdığımı bilmiyorum. Anket takip etmesi çok önemlidir. Çok muazzam önemlidir yani. Toplumu çünkü o anketler üzerinde adam seçim tahmin ediyor, tutuyor yani. Demek ki bu anketlerde bir zanlı galip var. Doğru mu? İstikrâ-i nakıstır zaten. Zanlı galip verir. Oldu mu cevap bilmiyorum. Buyur. Sen az önce sormuyordun. Peki hocam mesela bu tıp bilen doktor fıkıh öğrense az öğrenim. miktarda tıp bilen bir fıkıhçıya göre daha iyi fıkıh. Olmaz. Fıkıh öğrenemez. İşte 20 yıl sürecek ya. 20 yıl fıkıh mı okuyacak? Ama hocam yatay okuma yapmıyor ki. Fıkıh öyle bir şey değil. Fıkıh tıptan daha zor. Ben mühendisim. Hocam fıkıh 10 defa mühendislik okumak gibi. 101'i bilmek için 20 yıl mı gerekiyor? Hani dediğiniz o ana Yok. kaideleri bilmek Ama fetva vermek için ciddi bir birikim gerekiyor. fetva vermez ama verilen fetvayı yanlış diye eleştiremez. Eleştirebilir. Tamam problem yok. Keşke bir doktor olsa. Şey bu değil mi ama zaten? Efendim? Olan şey bu değil mi zaten? Fetva vermiyor. Fetva veriyor. Yok işte fıkıh mesai bilgisi yok. Görmüyoruz yani. O karineyi vermiyor bana yani. Hocam Eleştiri neye dayanıyor? Mesela iktisatçı şunu eleştirebilir. Kardeşim siz altındaki manipülasyonu göremiyorsunuz. Göremediğiniz için yanlış fetva veriyorsunuz. Ben size gelin iktisatı anlatayım. Bu çok anlamlı bir şey yani. Çok önemli. Bir problem yok. Bir doktor şunu diyebilir. Hocalar işte buna fetva veriyor. Hayır bu kesinlikle sağlığa zararlıdır. Bu doğru değildir. Benim o zaman kendi fetvamı güncellemem lazım. Diyeceğim ki doktorlar buna zararlı diyorsa ben buna nasıl fetva vereyim? Beni eleştirebilir doktor yani. Hiçbir problem yok. Bir şey zararlı diye fetvayı engeller mi yani? Yani kitaplarımızda bedene zararlılık bir illet olarak birçok kerahati ispatta kullanılıyor. Ben de kullanırım yani. Mesela abur cubur yiyip adam kendine Ama zanlı galip olması lazım. Vehim değil yani. Her abur cubur yiyen ölmüyor da ve hasta olmuyor. 20 yıldır abur cubur yiyoruz. Hiçbir şey olmadı yani elhamdülillah. Etkisi çok. yani zararın belli bir görünümde Tabii canım. süreçte bir etkili. Yani ben şu an jelibon yiyorum. 35 sene sonra 3 kilometre değil de 2,8 kilometre yürüyebileceğim yorulmadan. Yani problem değil yani. Mesela. Ama bu biraz daha kişinin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Yani en ufak bir zarar mekruhu gerektirmez. Peki buna kim karar verecek? Çok güzel. Ben karar vereceğim. Gerçekten bak bunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Adam diyor ki mesela Siz mi yoksa herhangi yok ben şahsım ben karar veriyorum. Fetvayı ben veriyorum abi. yok herhangi bir fıkıhla uğraşan birisi mi yok? Aynen yok tabii canım fıkıhçı. Bunu o yüzden çok hoşuma giderek söylüyorum. Mesela bazı videoda bir tane adam diyordu. İşte şöyle şöyle problem var, şöyle şöyle problem var. Buna kim karar verecek? Ben vereceğim. Bu kadar basit. İşine geliyorsa gel. Gelmiyorsa sen buyur. Şurada da yazdım zaten. Madem problem var siz niye girmiyorsunuz bu işe? Sen yap abi. Tamam konu geçirmişken oraya gireyim. Tespiti için illa daha iyisini yapma iddiası olması Bak ben fabrikada işe başladım. Tamam mı? İTÜ'den mezun olmuşum. Kibirliyim. Tamam kendimi çok iyi biliyorum. Fabrikada zaten vasat bir fabrika.
Tamam, her gün ahkam kesiyoruz böyle. Abi şöyle olmaz, bu böyle olur mu? Ya işçilerin eğitimine girmesi lazım, makinaların düzenlenmesi lazım. Abi kalıp listesi yok, bu adam şöyle yapıyor, herkes kafasına göre imalat yapıyor, böyle problemler var. Bir gün patron çağırdı beni. Dedi ki, sana yetki veriyorum, düzelt. Abi böyle kaldım ben ya. Dedim, lan nasıl düzelteceğim? Anam. Yani bu problem ben... Kaldım böyle, tamam, bitti. Ben de bugün fıkıh eleştirisi yapanlara bunu demek çok istiyorum yani. Çöz abi. Fabrikayı çözememiz orada fabrikanın o işleyişin doğru olduğunu gösteriyor. Göstermez ama benim o sorunları çözerken yapacağım bazı hamlelerin o fabrikanın batmasına sebep olacağını da öngörmem lazım. Bir gün patrona dedim ki bunu böyle yapmamız lazım. Dedi ki bunu böyle yaparsak, batarsak mesuliyeti alıyor musun? Yok, almıyorum dedim. O zaman yapmayacağız dedim. Yani fıkıh şöyle problemli. Çöz abi. Böyle çözülür. Bunun ahiretteki vebalini alıyor musun? Ya yok, ben almak istemiyorum. Karışma o zaman. Ben alıyorum. Bak, fetva verirken mesuliyeti alıyorum. Sen de fetva verirken mesuliyet alacak mı? Almayacağım. O zaman eşit şartlarda değiliz. Kendi işine bak. Burada hocam bana şey geldi. Yani bu eleştirinin yapılmasında Problem yok. ama Aynen, çok güzel. halk önünde yapılıp bir tarafa güvensizlik Aynen. yaşanıp da Daha gelmedim oraya. Hani güvensizliğin karşısında siz ilerletiyorsunuz. Bu zaten birkaç defa daha da olmuştu size bu konuşurken. Kendiniz ilerletiyorsunuz. Niye? Çünkü ben de yazarken buradan sonra şuna geçerim diye düşünüyorum. Siz de dinlerken buradan sonra buraya geçilir diye düşünüyorsunuz. O yüzden güzel oldu. Tevafuk oluyor. Ne diyordun? yani bu eleştirinin mesela Güzel, bak. siz de bir masada oturup Adam şunu demesi lazım. ama bizim olduğumuz bir masada yapılması sakıncalı. Şöyle, evet doğru. Biraz katkı yapayım. Şunu denmesini bekliyorum. Ya bu Veysel diye bir adam var mesela. 10 yıldır fıkıh çalışıyor. Adam helal olsun. İşini gücünü terk etmiş. Mesleğini terk etmiş. Günde 10 saat, 12 saat çoluğu çocuğundan fedakarlık yapıp fıkıh okuyor. Abi helal olsun. Bu bir. Takdir etmek. Çok mu zor bir şey bir insanı takdir etmek? Değil mi? 2. Ya bu adam fıkıh biliyor. Hani biz bilmiyoruz. Biz fıkıh okumadığımız için fıkıh bilmiyoruz. Kardeşlerim, bu adamlar fıkıh biliyor. Bu 2. 3. Ama fıkıh biliyorlar diye kendimizi onlara teslim mi edeceğiz? Hayır, asla. Biz de tabii ki eleştirebiliriz. Biz de bunların yanlışlarını dile getirebiliriz. Beraber ortak çalışalım. Ben sana sosyolojinin, psikolojinin bakış açısını vereyim. Sende bu yok. Benim de zaten buna açlığım var yani. Ben bilgiye aç bir adamım, hasta bir adamım. Fahru Razi'nin ifadesi şu, akli şehvete kapılmış bir adam, yani en büyük bağımlılıklardan daha kötüdür bu. Yani alkol bağımlılığından daha kötüdür. Öğrenmenin zevkine varmış bir adam. Bir bilgi üretmek, bir şairin bir şiiri ortaya çıkarması, yani orgazmdan daha fazla zevk verir adama. Dolayısıyla ben bilgiye zaten takıntılı, bağımlı bir adamım. Dolayısıyla bilmediğim hususlarda bana bilgi desteğinin verilmesini ben çok severim. Zaten alıyorum. Ben sosyoloji dersi alıyorum YouTube'da. Hani sosyoloji bilmiyor diyorlar da okuyoruz yani. Yani sosyoloji bu zamana kadar okuduğum kitaplardan sonra biz şöyle fetvada yanlış yapmışız dediğim hiçbir husus olmadı ama. Herhalde denk gelmedik daha. Biraz da Antik Yunan okuyayım belki. Kurban Bayramı'nda bazı fetvalar değişebilir. Antik Yunan. Ya bazı eleştiriler şu seviyede oluyor. Abi adamlar kalkmış işte kurban diyorlar, şunu diyor. Lan bir tuşa basıyorsun, füze şuradan şuraya gidiyor kardeşim. Teknoloji çok gelişti. Fıkıh anlayışımız aynı mı kalacak? Çok böyle sağduyuya uygun bir şey gibi geliyor değil mi? Yani eskiden füze mi vardı abi? Doğru. Eski kafayla düşünüyor bunlar. Hakikaten diyorsun. Sonra diyorsun ki ya benim abdestimle füzenin ne ilgisi var? Yani bu konuşmalarda benim gördüğüm somut örnek hiç yok. Mesela bu sizin için problem değil mi? Somut bir tane örnek olmaz mı kardeşim? Mesela dersin ki bu adamlar sosyoloji bilmiyor. Bir, sosyoloji bilmedikleri için bunu söylüyorlar. Sosyoloji bilselerdi bunu söylerlerdi. Doğrusu da budur, delili de budur. Bir tane somut örnek vermez misin ya? Madem ben bu kadar fasit bir fıkıh anlayışına sahibim. Ver abi, örnek ver. Bizim patron şey derdi zaten. Abi siz öyle bir anlatıyorsunuz ki bu fabrikanın batması lazım. Ben Türkiye'nin en büyük 3. firmasıyım. Nasıl oluyor? Açıkla abi. Sana göre ben berbat bir adamım. Cahil, aptal bir adamım. Nasıl abi ben bu fabrikayı kurdum? 2. 3. fabrikayı açtım. Takır takır mal satıyorum. Nasıl oluyor? İzah et. Ben şaşır kalırdım yani. Derdim hakikaten lan bu adam nasıl yapıyor bu işi? Sonra düşünürdüm. Kusursuz bir şekilde ben bu işi yapmaya kalksam batırırım fabrikayı. Bak kesinlikle batırırım. Ya bu iş öyle olmuyor. Reelde iş farklı oluyor. Madem fıkıh gönüllüsüsün, fıkıh problemler var. Ben sana derim ki çöz abi, buyur. Senin elini kolunu bağlayan var mı? Yani senin sosyoloji okumanı sana devlet ilzam mı etti, farz mı kıldı? Çöz abi, gel fıkıh çöz. 2-3 senede bütün meseleleri, problemleri çöz. Bizi taca at. Niye yapmıyorlar sence?
Oraya geldik. Neden fıkıh bilmiyorlar? Kerametin bak sen sor buradan devam edelim. Ben konunun ana esasına göre şimdi bir göl düşünelim. Gölün de bir tarafında... Bak fıkıh meselesi örnek vermiyor sende. Onlar gibi örnek veriyor. Yok, ben olayı anlamaya çalışıyorum. Gölün bir tarafında bir dağ var, diğer tarafında bir dağ var. Evet. Birinde bir hoca var, fıkıh çalışıyor. Diğerinde de bir hoca var. Evet. Gölün ortasında da Sen. sabit duran bir sandal olur. Tamam. Şimdi bir tarafta bakıyor, aynı sandala bakıyor, görüyor. Yalnız diğer taraftaki de göle bakıyor. Yalnız ortada bir ağaç var. Bu ağacı biz sosyolojide diyebiliriz, psikolojide diyebiliriz. Hı hı. Ya da herhangi bir şey. Biri sandalı görüyor, biri görmüyor. Tamam. Şimdi birisi diyor ki burada sandal var. Hı hı. Diğeri diyor ki hayır diyor. Burada sandal falan yok, sen bilmiyorsun diyor. Tamam. Sen görmüyorsun diyor. Şimdi burada biz olaya nasıl yaklaşmamız lazım? Yani bu örnek konumuza uygun düşmüyor derim ben o kadar. Uygun düşmüyor ya ne yapayım hani. Gerçekten güzel düşününce ama uygun düşmüyor. Yani burada çünkü şöyle bir problem var. Fıkıh konuşan adamla sosyoloji çalışan adamı fıkıhta eşitlemek problemi var. Burada şunu hiç konuşmuyoruz. Ben bir fıkıhçı olarak psikolojiye yeni bakış açıları getirebilir miyim? Buna imkan veriyor mu toplum? Vermiyor. Sosyolojiye bir şey katkı yapabilir miyim? Vermiyor. Psikolojiye bir katkı yapabilir miyim? İktisata bir katkı yapabilir miyim? Sen kimsin? Hocasın. Ama bunları bilen adamlar fıkha katkı yapıyor. Burada bir eşitlik yok bir kere. Bu eşitliği sağlansın sonra konuşalım. Yani ben fıkıh bilen bir adam olarak sosyolojiye hiçbir katkı yapamıyorum. Cahil bir adamım. Ama sosyoloji bilen bir adam Kurban Bayramı'nda hayvan kesmeyle alakalı bir şey bilgi eşitleyecek. Ve biz ikimiz de aynı nesneye eşit uzaklıktan bakan, eşit konumda insan olmuş olacağız. Ben bunu kabul etmiyorum. Örnek uygun değil. Yani en fazla şunu diyebiliriz. Ufak bir bakış açısı katabilir. Buna imkan vermek zorundayız, veririz. Ben de tıbba farklı bir bakış açısı katabilirim bir hoca olarak. Ama burada eşit değiliz yani. O doktor, ben değilim. Benim bakış açım katkı olabilir. Neticede o katkının katkı olup olmadığına da karar verecek adam budur. Burada öyle değil işler. Sen fıkıhçısın ama biz de kardeş, sosyoloji biliriz. Aynı değiliz ki. Konuştuğumuz konu fıkıh. Allah Allah. Ya fıkıh mesaili bilmeden fıkıh yapılır mı ya? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Adamlar şunu söylüyor. Çok ilginç. Fıkıh kitaplarından fıkıh öğrenilmez. Orada zaten kapat yani video. Ben zaten video izlerken 2 dakika dinliyorum, kapatıyorum. Şöyle odada yarım saat tur atıyorum kendi kendime. Geliyorum açıyorum bir daha 2 dakika dinliyorum. Gene tur atıyorum. Abi fıkıh kitaplarından fıkıh öğrenilmez nedir ya? Sen deli misin ya? Yani ne anlatmaya çalışıyorsun sen ya? Fıkıh kitapları o zamana uygun yazılmış fetvalardır. Değildir. Fıkıhtır o. Yanlış, reddediyorum. Delil getir. Fetvalar zamana göre değişir. %99 fıkıh kitapları aynı şeyi anlatıyor. Öyle iddialar var ki siz bilmediğiniz için hakikaten diyorsun. Adam diyor ki daha sabah gelirken dinledim. Bu öğlen dinledim. İşte diyor Tahavi var. Kadıhan var. Cessas var. Bunların diyor kitapları zamana göre yazılmıştır. Meseleler örfe göredir. Değildir. Ne anlatıyorsun sen? Okudun mu sen bunları? Okusaydın böyle bir cümle kurmazdın. Bu kadar basit. Yani Osmanlı'da adam gelmiş bir kitap yazmış. Sen o kitaba bakarak hangi zamanda yazıldığını anlayamazsın. İmkansız. İddia ediyorum. Buyur. Herhangi bir fıkıh kitabını al eline bak. Hangi zamanda yazıldığını anlayamazsın. Çünkü zamanın ne olduğu şartla hiçbir yazmaz ki. Hicri 300. yılda yazılmış Cessas'ın kitaba bakıyorsun. Ebu Hanife böyle dedi, şunu dedi, bu bunu dedi. 900 yılı geliyorsun. Ebu Hanife bunu dedi, Cessas bunu dedi, Tahavi bunu dedi, o bunu dedi. Öyle bir fıkıh anlatısı var ki sanki şöyle bizim ulema şöyle yapmış. İşte Bismillah konuya girmiş. Günümüzde şöyle bir problem vardır. Bence şu böyledir. Günümüzde insanlar şunu yapıyor. Böyle bir şey yok ki. Fıkıh kitaplarının nizamı hepsi aynı. %99 benzerlikler var. Yani öyle bir şey teklif ediyorlar ki Hanefi mezhebinde bunu uygulayan alim yok. Bir tane örnek getirsinler. Tek bir tane. Çok kuvvetli bir iddia değil mi bu? Bir tane adam getir abi. Getir. De ki bak ideal fakih budur. Zamanın şartlarını fıkıh kitabında önceliklemiştir. Mevcut bilgiye %20 muhalefet etmiştir. La bir tane adam getir ya. Bilmiyor ki. Mesele bilmiyor. Okumadığı için tahmin ediyor. Herhalde diyor fıkıh zamana göre değişir. Zaten zamana göre değişir. Ya şöyle bir hoca sen tahayyül edebiliyor musun? Fıkıhla uğraşan bir adam şöyle bir cümle kursun. Ben zamana göre fıkıh değişeceğine inanmıyorum. Ya böyle bir fıkıhçı var mı? Sen ne anlatıyorsun? Kimi eleştiriyorsun? Senin eleştirdiğin Nefsül Emir'de öyle bir adam yok. Ya ben de şöyle eleştiri üreteyim. Doktorlar kasten adam öldürmekten vazgeçmeliler. Kasten adam öldürmek çok kötüdür. Bir doktorun bunu yapması asla kabul edilemez. Sen de dersin ki ulan hoca ne güzel konuşuyor. Abi böyle bir adam mı var? Kime eleştiriyorsun sen? Yani bir fıkıhçı zamanın şartlarını öngörmek zorundadır. Görüyorum.
Ama yeterli görmüyorsun. Nereden biliyorsun? Bence öyle. Bence de öyle değil. Allah'a emanet ol, görüşürüz. Ya bu ne yani? Sen beni izah mı edebilirsin? Münazarada beni kazanabilir misin bana karşı? Sen böyle bir fıkıhçı hayal edebiliyor musun? Zamanı şartları benim için önemli değildir. Ebu Hanife ne dediyse o. Ya böyle bir fıkıh yok ki. Nerede var ya? Bizim hiçbir fıkıh kitabında bulamadığımız ama fetva verdiğimiz hususlar var. Bak demek ki zamana göre konuşabiliyormuşuz. Değil mi? Mesela atıyorum Berat Kandili'nde toplanmak mekruhtur. Hanefi mezhebinin mutlak görüşü bu ya. Biz fetva veriyor muyuz? Mekruh diyor muyuz? İhtiyaten mekruhtur diyor muyuz mesela? Yok, mekruh değildir diyorsun. Bitti. Niye bunu söylüyorsun? Bana sorarsan ben derim ki el mesailletu tu'rafu velakin la tufta biha. Bilinen meselelerdendir ama fetva verilmez. Bence ben buraya sokuyorum. Sorumluluğu ben alıyorum ahirette. Bak demek ki zamana göre fetva verebiliyormuşuz. Bak veriyoruz demek ki. Ben bunu fıkhın diğer bablarında niye yapmayayım? Muamelatta şu an bizim İsmail'a, ben muamelatta ehil değilim. Kendimde o ehliyeti henüz görmüyorum. Bir 5-6 sene sonra belki olabilir. 4 mezhebe göre fetva veriyorlar. Niye? Çünkü çıkmaza giriyor iş. Hanefi mezhebi kurtarmıyor adamı. Ekonomik krizde bu adam iş üretmek zorunda. Maliki'ye göre fetva veriyorlar. Bu adamlar açık mıymış yeniliğe? Örfü tanıyorlar mıymış? Ama şeyler öyle mi? İddialar? Yok yani. Hanbeli mezhebine göre fetva veriyorsun. Hanbeli mezhebi mezhep midir? O tartışmalı ya. Yeri geliyor alıyorsun oradan Karafilerden filan. Karafi diyorum, İbn Kudame'den. Yani ben anlamıyorum. Bizi o kadar böyle şey gösteriyorlar ki sığ, ahmak. İşte mağarada yaşayan. Tamam mı? Hani böyle hocam deveye mi bineyim, araba mı alayım? Deveye bin kardeşim, sünnettir. Abi yok abi. Böyle bir anlatı yok ya. Doğru değil ya. Biz çok şeyiz yani. Ufkumuz açık. Yani kitaplarda gördüğüm bir ibadeyi ben kutsamıyorum. Ama kitaplara da bakıyorum. Yani bütün kitaplar aynı şeyi söylemiş diye zamanımızdaki insanların hoşuna gitmeyecek diye ben fetva vermemezlik yapabilir miyim? Yani sana şöyle sorayım mesela. Yani bunun sınırlarını kim belirleyecek? Bak konuşurken çok güzel. Benim aynı fabrika eleştirmem gibi. Diyorsun ki abi şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış. Bizim patron diyordu ki doğru söylüyorsun. Çöz abi. Vallahi nasıl çözeyim? Çözmek için benim şunu yapmam lazım. Oğlum sen şunu yaparsan batarız. Sorumluluğu alıyor musun? Yok alamam. O zaman konuşma. Hani haksız mı bu adam? Bu yanlış mı sizin orada şu yanlış demeniz? Problem değil. Ama bu adamın bakış açısı çok güzel. Sen sürekli sorun çıkarıyorsun. Sürekli bir kaos yapıyorsun. Çözüm üretmiyorsun. Yapabiliyorsan yap, yok yapmıyorsan konuşma. Gidip fabrikada ne anlatıyorsun böyle problem var böyle. İnsanları niye problemle meşgul ediyorsun? Çözebileceksen çöz. Çözemiyorsan insanların kafasını niye karıştırıyorsun abi? Günümüz fıkıhçılarına güvenemeyiz. Ey halk. Tamam abi ikna olduk. Bunlar ahmak. Sana gelelim abi. Ben fıkıh yapmıyorum. Fetva vermiyorum. Tamam. Ne yapacağız abi? Önerin ne yani? Buyur. Önerini söyle. Var mı mesela? Buna dair bir öneri duydunuz mu hiç? Kaos yani. Belediye güzel iş yapmıyor. Belediye olmasın. Tamam. Çöpleri kim alacak? Vallahi kardeş ben alamam ya. Kim alsın abi? Ben karışmam kardeşim. Belediyeyi iptal edelim. Ama belediyenin yaptığı işi kim yapacak? Belediye zaten fasit iş yapıyor. Doğru düzgün iş yapmıyor. Belediye olmasın. Olmayınca çıkacak kaosu kim düzeltecek? Ben karışmam. Ya böyle bir mantık olur mu Allah aşkına? Ama hocam sistemin kötü yanlarını söyleyip eleştirmek o sorunu çözebilecek insanlara yardımcı olmaz mı? Güzel ama burada işte iyi niyet olması lazım. Bir, çok zor değil. Abi fıkıhla uğraşan insanlar var. Çok zahmet çekiyorlar, çok büyük emek harcıyorlar. Helal olsun. Bunu demek çok mu zor? Bu bir. İki, biz tabii ki bu hocalarımıza muhtacız. Biraz nefsini kır. Biz fıkıh bilmeyiz ki. Tabii ki bu hocalarımızın fetvasıyla amel edeceğiz. Muayyen şu şahıs değil. Fıkıhçılar. Bu olmaz, bu olmaz. Bu illa yani muayyen şu fakihi taklit etmek zorundasın diye bir fakih yok ki günümüzde. Ama sonuçta sen neticede döneceğin, sana bilgi üretecek adam kim? Fıkıhçı. Mesela biz bunu adamları dinledik. Bütün fıkıhçılar. Cemaatle alakalı bir şey demiyorum yani. İlahiyatta atıyorum çok ismini söylemiyorum. Çok kıymetli cemaatlerle alakası olmayan hocalar var. Bunları dinlediler. Çok güzel, tamam, çok güzel. Olsun ben yine de caiz değil diyorum dediler. Bu arkadaşlar ne yapacaklar? Tabi olacaklar mı? Evet tabii ki tabi olacağız demeleri lazım. Bunları söylesinler, sonra eleştirsinler. O zaman eleştiri daha makul olur. Ama eleştirmiyorlar bak. Seni direkt iptal ediyor adam. Diyor ki bunların fıkıh mantalitesi problemlidir. Bunlar fıkıh üretemez. Bunların fıkıh üretmesi caiz değildir. Sen ne yapıyorsun? Bu iyi niyete benzemiyor. Kaydı alıyor mu daha? Problem yok değil mi? Bunları silelim kardeşim. Başımıza iş açma. Evet buyur kardeşim sen içeriye gittin geldin.
Şeyi soracaktım. Sen niye ev sahibi gibi davranıyorsun? Bak yanlış olduğunu düşündüğünüz noktalarda uyarın. Deyin ki mesela hocam yani çok bana konuşmalarım pek şey gelmiyor falan. Ben eleştirin yani. Ben eleştirdiniz diye en fazla bir daha görüşmeyiz olur biter yani. İki farklı soru Şaka var yapıyorum. aslında. Birbirleriyle ilişkili olabilir. Benim dinleme problemim var kusura bakma. Estağfurullah. Sana has bir şey değil. Kimse dinleyemiyorum. Yoğunlaşamıyorum kusura bakma. Siz biraz önce şey dediniz. Mesela fıkıh öyle bir ilim değil diye bir şey söylediniz. Bir husus. Zahmetli çok süreç. Neden fıkıh bilmiyorlar? Metninde biraz onu konuşacağım. Tamam, şeyi merak ediyorum. Mesela diğer ilimlerle fıkıhı Evet. aynı ilim kategorisinde, özü itibariyle aynı ilim kategorisinde görüyor musunuz? Mahiyetleri farklı. Şöyle istinbat ettiği ilimler var. Mesela usulü fıkıhtan istinbat eder. Usulü fıkıh akliyattan istinbat eder. Mesela bir kelamcının fıkha çok orijinal katkıları olabilir. Çünkü akliyattan gidiyordur. Fıkıhçı bana sorarsan akli ilimlere çok vukufiyeti olması lazım. Çünkü ufku daralır. Fıkıh insanı o kadar daraltıyor ki. Akliyat biraz daha böyle özgür bir alan olduğu için fıkha çok orijinal katkı yapmana sağlıyor. Dolayısıyla akli ilimlerle meşgul olan bir fıkıhçı her zaman benim tercihimdir. Çünkü usulü fıkıh tetikler. Usulü fıkıh bilmeyen bir fıkıhçı olamaz. Maalesef var ama günümüzde. Kelamcı fıkha çok güzel katkılar Tabii. yapabilir dediniz. Evet. Ama Fıkıhçı kelama çok güzel katkılar. İşte biz geçen kelamcı arkadaşlarla da konuştuk. Çok hoştu. Önce fıkıh okuyup sonra kelam okumak çok sağlıklı. Önce kelam okudun sonra fıkha döndüğün zaman var ya hani yakıyorsun yıkıyorsun. Çünkü kelam sana çok düşüncede özgürlük alanları tanıyor. O özgürlüğü fıkha getirdiğin zaman patlıyor. Fıkıhta öyle bir özgürlük yok çünkü. Yani senin mezhebin var ya. Yani işte bugün ne konuşuyoruz? Midye yemek caiz midir? Bize göre habaisin delalet ettiği manaların fertlerinden biri midyedir. Caiz değildir. Bir kelamcıya bunu ikna etmen çok zor yani. Kelamın o özgür düşünme zevkine varmış bir adamı fıkha getirip sınırlandırdığın zaman patlıyor adam. Hoşuna gitmiyor. O yüzden önce fıkıh okuyup sonra kelamla böyle ufak ufak oraları delip hava almasını sağlamak çok daha sağlıklı. Direkt kelama odaklanan bir adam fıkha döndüğü zaman katlediyor. Ya sen mezhep diye bir şey kalmıyor. Habais bence midyeyi kapsamaz. Gitti Hanefi gitti işte. Hanefi mezhebi gitti. Sen mezhepten çıktın. Mezhep mukallitliğini bıraktın. Bu kadar ucuz mu yani bu iş? Yani Ebu Hanife bunu yapabilir miydin? Ebu Hanife'nin meclisine gidip ya bence habais kelimesi balık harici diğer canlıları kapsamıyor ya. Bence yanlış yapıyorsunuz. Selamünaleyküm. Gene de siz bilirsiniz deyip çıkabilir misin o meclisten? Ne fark eder? Öldükten sonra niye söylüyorsun? Bilmem anlatabildim mi? Kelam çok orijinal katkılar yapabilir ama fıkıh mesaili olan bir adam için. Diğer türlü kendisi adına çok sıkıntı olur. Diğer fıkıhçılar için yine katkı sağlar. Ama kendisine yazık olur. Fıkıh öyle değil. Hanefi biri midye yiyip midye yemekte Cennete bir gidebilir kerahat mi? görmüyorsa, midye yemekte bir kerahat görmüyorsa. Adam fakih demek ki yani. Helal olsun. Bunu nasıl yapıyor? Niye mekruh kerahat görmüyor? Nasıl görmüyor yani? Mesela işte diyor ki işte ben orada İmam Şafii'nin şeyini alacağım. O mukallit yani. Öyle şey mi olur? O zaman yapamaz mıyım değil mi yani? Yok yani ben öyle bir dedin ki ben adam şey bekledim hani benim kanaatim bu deyince gene mukallit oldu yani. Şey var mı? Efendim? Ama çok farklı bir konu o. Mezhebe çıkmak diye bir hani sen Hanefi'den çıkmıyor tamam. Yani ilim ehlinin kendi arasında konuştuklarını mı söyleyeyim, halka söylediğimizi mi söyleyeyim? Hangisini görürseniz kayıt altındayız hocam. Evet. Mezhep dışına çıkamazsın kardeşim. Öyle şey mi? Ne demek ya? Yok adam bunu yaptı mesela. Mezhep namustur, namus. Cem etmek üzerine çok fetva veriliyor mesela. Yani halka böyle konuşmak lazım. İmam Gazali de böyle söylüyor. Diyor ki halka delil meli niye anlatıyorsun? Halkı diyor gaza getireceksin. Retorik yani. Mezhep namustur. Biz namusumuzu bırakmayız. Evet. Ben şeyi anlamadım. Yani Yok ben adam yapabilir mi demedim de hani adam burada bunun yanlış olduğunu düşünüyorsa. Ben çok mezhep taklidi konusunda tahkik ehli bir adam değilim. Hala kafamda soru işaretleri var. İşte az önce dedik ya hani bir kitapta okuduğu bir adam için çok yeterli oluyor. Benim bu konularda yüzlerce saat fikri ve okuma mesailim olmasına rağmen çok tereddütlüyüm. Ben üniversitede hiç ders çalışmadığım bir dönem oldu. İşte cahillik o da acayip bir şey ki. Sınava giriyordum tamam mı? Diyordum ki lan ne olabilir ki? Hiç çalışmamışım ya. Hiçbir şey bilmeyen adam hiç sınavdan korkmaz. Giriyordum böyle atıyorum ders ne? İşte aerodinamik. Lan ne olabilir ki? Lan aerodinamik. Sen hayatında aerodinamik mi gördün? Bir sınava bakıyordum abi bunlar neler düşünmüş ya. Bak vallahi diyorum yani. Utanmazdım. Önümüzdeki sınava girerdim. İşte finite elements. Abi dedim ne olabilir ki ya? Bir girerdim abi sınav ne anlatıyorsun? Ne bunlar? Yani şunu demek istiyorum. Hiç bilmeyen adam korkmaz. Çok bilen adam da korkmaz.
Aradaki adamlar var ya tir tir titrer. Çok bildiğim sınavlara da girdim. Hiç korkmuyordum. Hiç bilmediğim sınavlara da girdim. Hiç korkmuyordum. Genelde var ya o beyne olduğun sınavlar böyle titrersin yani. Çünkü açıklarını biliyorsun ya. Şuradan mı sorar, buradan mı sorar, lan şunu bilmiyorum. Allah'ım ne yapacağım ben? Hep o ama hiç bilmeyen adam korkmaz yani. Bu fıkıh hocalarının bir karine de bu. Çok rahat konuşması hiçbir şey bilmediklerinden kaynaklı. O kadar atıyor tutuyor ki. Hazreti Ömer şöyle yaptı diyor. Lan bana ne? Hazreti Ömer müçtehit ya. Adam beni azarlıyor videoda. Hazreti Ömer bunu yapıyordu. Siz niye yapmıyorsunuz? Yani ne saçma bir şey bu ya. Allah Teala her şeye gücün yetiyor. Sen niye orada oturup şey yapamıyorsun? Yer çekimini niye yenemiyorsun? Allah Teala her şeye gücü yetiyor. Ne alakası var yani? Misal tabii çok uç örnek oldu da. Yani Hazreti Ömer bazı içtihat yapıyordu. Ben yapamıyorum. Bunu mu duymak istiyorum? Ben müçtehit değilim. Ben o kadar ilmi seviyem yok. Hazreti Ömer burada, ben şuradayım. Bunu itiraf etmemi istiyorsan ederim. Problem değil ki. Yani bu gerekçe makul geliyor mu sana? Hazreti Ömer bir sürü değişiklik yaptı. Ben yapamıyorum çünkü yetmiyor ilmim. Bak şu kesin söyleyebiliriz. Bir sürü mesele kesin caizdir de biz caiz değildir diyoruzdur. Kesin yani. Bunu eminim. Bu var eyvallah. Peki bu bilgiden sonra ne yapmam lazım? O zaman demek ki caiz değil dediklerimi hepsini caiz yapayım mı diyeceğim. Ama bu mezheplerde de var. Yani Ebu Hanife'nin bütün içtihatları %100 doğru mudur? Doğrudur hocam. Aferin vallahi sen. Yani şöyle evet yani bize göre öyle de. Bize göre öyle yani. Doğru. Bir tane videoda da öyle diyor biri. Bunlar diyor kendi içtihatlarını Allah'ın muradı zannediyorlar. Zaten senin böyle inanman lazım. Yine fıkıh bilmediğin için öylesin. Fıkıh kitaplarında bizim Edeb-ül Müfti bahsinde der ki Bile bile yanlış yapmış olur. mukallit şuna inanmak zorundadır. Benim müçtehidim isabet etmiştir. Ama hata ihtimali vardır ama isabet etmiştir. Muhaliflerin isabet etme ihtimali vardır ama hatadadır. Yani biz zaten fıkıhta bunu söylüyoruz. Ben doğruyum. Mesela bir Şafii imam arkasında namaz kıldık. İmam döndü dedi ki ya ben hanıma dokunmuştum evden çıkarken arkadaşlar namazı tekrar kılıyoruz dese biz ne deriz? Allah o İmam Şafii'nin yanlış anlaması kusura bakma. Konuyu yanlış anlamış İmam Şafii. Bizim namazımız olmuş kardeş sıkıntı yok sen tekrar kılabilirsin. Hatta kılmana da gerek yok. Ama ben Şafii'yim. Yani İmam Şafii Allah rahmet etsin yanlış anlamış konuyu. Bak Allah'ın muradı bu diyorsun. Bu şey mi? Haddi aşmak mı? Yani biz zaten buna inanıyoruz yani. Mezhebimiz haktır. Muhaliflerin hak hatadır ama doğru olabilir. Bizimki de yanlış olabilir. Peki olabilmesi bir vehimdir. Hani ne dedik? %50+1 zannı galip fıkıhta iş yapar. %50'nin altı nedir? Vehimdir. Diğer adı nedir? Ben bunu söylüyorum. Vesvesedir ya. Ya Ebu Hanife yanlışsa abi vesvese bu ya. Ya İmam Şafii doğruysa vesvese bu. Vesveselenme yani. Ya İmam Malik haklıysa yok abi sen vesveselenmişsin ya. Biraz böyle şakasını anlatıyorum da. Böyle yani gerçekten böyle. Midye yemek caiz değildir. İmam Şafii caiz diyor. Mübarek vesveselenme. Caiz değil. Vesvese yapma sakin ol. Yani bizim ulemayı tanımıyorlar işte. Bizim ulema bak ben sana söyleyeyim. Akika kesmek Hanefi mezhebine göre böyle bir şey yoktur. Akika diye bir şey Hanefi mezhepte dinde yoktur. Ha kesersen şey de mübahtır ya yapabilirsin. Bizim bütün fukaha diyor ki müstehaptır. Bu ne demektir? Hatta Leknevi var. Muvatta'nın şeyinde altında. Anlatıyor tamam bizim İmam Muhammed'in anlatımına baksan zaten mübah yani. Nesk olmuş, mensuh hiçbir anlamı yok. Leknevi diyor ki işte şunu kastetmiş olabilir, şöyle olabilir. Böyle. En son diyor ki dayanamıyor. Ya diyor bunu kastetmişlerse de doğru değil. Ne yapalım kardeşim yani? Hanefiz diye her şey doğru mu diyeceğiz? Bu konuda hadis-i şerifler çok açıktır, mensuh değildir. Bu hakika kesmek müstahaptır. Bu kadar basit. Adam artık dayanamıyor yani. Ya dedilerse de dedilerdi yani. İbnülüman bunu yapıyor. Tahavi bunu yapıyor. Yani bizim fukahamız böyle donuk bir mezhep değil. Biz bugün 3 ashabın da fetva vermediği ama yaşasalardı fetva verirdi dediğimiz, fetva verdiğimiz meseleler var. Bu nasıl bir içtihattır? Bu büyük bir şey değil mi bu? Yani işte fıkıhta her zaman ihtiyatı mı öne alıyoruz? Değil, vallahi değil. Yani nikah mı koyalım ortaya illa? Yok. Yani şöyle bir fıkıh anlayışım yok benim, vallahi yok. İşte caizdir. İbn Abidin caiz dedi, geç. Cessas, o da caiz diyor. Bak şunlara ya, terbiyesizler. İşte bu kim? Kuduri, caiz değil. Adamsın lan Kuduri. Ver, aç videoyu. Kardeşlerim bu konuda fetvamız yoktur, caiz değildir. Böyle bir fıkıh anlayışımız yok ya. Benim yok ya. Tamam. Yok ya, böyle bir psikopat değilim ki ben. Ben sana caiz değil dediğim zaman o şeyi kendimin de otomatik yapamıyor oluyorum. Dolayısıyla sen beni sokakta o şeyi yaparken görsen beni sıkıntıya sokarsın. Sana getirdiğim her bir sınır aslında kendime getirdiğim bir sınır. Ben kendimi sınırlandırmak istemiyorum. Ben özgür bir adamım. Vallahi diyorum bak kitaplarda
Caiz görünce ben mutlu oluyorum. Bakıyorum mesela işte Ebu Hanife'ye göre mekruhtur, İmameyn mekruh değil dedi ve fetva İmameyn'e göredir. Elhamdülillah diyorum. Niye? Sorumluluğu ona atacağım. Diyeceğim ki abi fetvayı İmameyn'e göre vermiş. Kim fetvayı Hindi'ye bitti. Bu şekilde. Yani o dediğim çok sevdiğim kıymetli bir hoca efendi var. Onun videosunu çok anlamlı buluyorum. Gerçekten güzel eleştirileri var. Ama söylediklerinin Hanefi mezhebinin 1400 yıllık tarihinde hiçbir yeri yok. O dediği uygulamayı Hanefi mezhebinde yapan yok. Aynı bir Yaşar Nuri'ye geliyor iş. 1400 yıldır Hanefilik yanlış anlaşıldı. Ya yok abi yapan yok yani. Kütüphaneden Hanefi mezhebinin bir kitabını çek. Bunların dediği gibi bir fıkıh yapan yok. Yok yani. Yani fıkıh kitapları fetva kitabıymış. Buradan fetva alınmazmış. Ben Hanefi mezhebini nereden öğreneceğim ya? Böyle bir şey var mı? O zaman yeni bir mezhep mi kuralım? Yok yani böyle bir fıkıh bilmedikleri için bu hataya düşüyorlar. Vesveselenmişler. Güzel bu şey olabilir. Boşuna vesveselenmişler. Panik yapmayın, sakin olun. Ne yaptığımızın farkındayız. Isındı mı? Isındı cihaz 5 dakika. Bu adam soru soracaktı ama. Soruyu beğenmezsek sileriz zaten. Şöyle bir eleştiri de oluyor. Ya sen hep eleştiriyor musun? Böyle konuşmamıştık. Şöyle Bak millet sıkıldı artık. bir örnek veriyorum. Hani fetva vermediğiniz bir mesele diyelim. Yani şunu söyleyeyim, bu hatta uygulanamadı mesele. Ve bu dediğiniz şeyde uygulansaydı dediğiniz gibi, işte Müslümanlar dünyada daha dezavantajlı olabilirdi. Hatta yenik olabilirdi. Yani dünyada yenik olması anlamına gelir. Evet. Böyle olması demek. İşte abi şu an bak benim seviyem burada, sen şuradan soruyorsun. Benim ilmim yetmiyor yani buna. Çok usul fıkhın çok derin bir tartışmalı bir konusu bu. Yetmiyor benim ilmim. Yani sayılır. Ama o videoyu çeken hocaların yeter. Oradan bir makale falan okudularsa bir şey söyleyebilirler. Benim ilmim yetmiyor yani buna. Ciddi şey mi tartışma? Yo, ciddi gerçekten böyle ya. Çok zor bir konu ya. Buna kim karar verecek? Yani iki farklı görüş mü var? Yani bir tanesi tam bu dünyada da bizi kötü duruma düşecek. Ya orada husun kubuh tartışmaları girer. Yani inanılmaz kelam ve fıkıh mesaili bilgisi gerekiyor. Çok zor bir konu o ya. Hazreti Ömer yapar işte onu. Hazreti Ömer çıkıyor diyor ki kol kesme cezasını iptal ediyorum. Kıtlık var. Abi ben böyle bir iştahat yapamam yani. Benden böyle bir şey bekleme. Böyle bir şey yapamam. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci oturumumuz başlıyor. Bir saat daha devam. Bir saat mi? 4 sayfa mı var? Siz buyurun. Ben şey soracaktım yani. He? Demiştiniz ya bunları bilmesi lazım, bunları bilmesi lazım, aynı zamanda bunları bilmesi lazım. Evet. Ama bunlar zaten adeten muhalefet. Toplayınca adam diyor ki güncel hukuku bilecek diyor üniversite seviyesinde. 4 sene hukuk okuyacağım. Tıp bilecek diyor. İktisat diyor bir yüksek lisans yapacak kadar bilecek diyor. Abi böyle bir adam dünyada yok. Sen ne anlatıyorsun babacığım ya? Ne anlatıyorsun? O zaman hiç kimse kendi mesleğini yapamaz. Yani bir makine mühendisi olarak elektronik bilmiyorsun. Nasıl olacak? Abi disiplinler arası proje diye bir şey var. Ben 4 sene elhamdülillah özel sektörde çalıştım. Ben de bunlara şunu söyleyebilirim. Özel sektörde çalışmayan İslam ilimleri hakkında konuşmasın ya. Zahmet. Abi lütfen ya. Özel sektörde çalışmayan bir adam ne anlar fıkıhtan? Mı diyeyim yani? Başka bir hoca vardı ya hani. Abi disiplinler arası proje. Bak ben uydu projesinin yöneticiliğini yaptım. Tamam mı? Elektronik mühendisi vardı. Uçak mühendisi vardı. Sponsorcu vardı. Para topluyordu. İşi oydu. Makine mühendisi vardı. Tamam mı? Hepsinin işini onlar kadar bilmen gerekmiyor. Hatta yöneticiliğini hissettirmiyorsun. İşi organize ediyorsun. Bu yani yöneticilik budur. Yani bugün bir araba fabrikasını düşün, imalathanı düşün. Bunun başındaki adamın her bir detayı o adam kadar bilmesi mi gerekiyor? Bu saçmalık ya. Böyle bir şey reddediyorum ben ya. Kabul etmiyorum. İktisat yüksek lisans seviyesinde bilmem gerekmiyor. Bu gerekliliği sen vehmetmişsin, vesveselenmişsin. Rahat ol, sakin ol. Bu kadar böyle bir şey yok. Ya çok abartmanın anlamı yok ya. Dünyada böyle bir fıkıh çıkmayacak ya. Ne yapmak istiyorsun sen yani? Fakih yok o zaman. Kaos oluyor. Toplumu itibarsızlaştırıyorsun. Yani ilmi olarak bir krizdeyiz. Ben hep şunu söylüyorum. Namusumuzu koruyamayan bir ümmet olarak ilmimizi mi koruyacağız? Benim kız kardeşlerime tecavüz ediliyor Suriye'de. Bir şey yapabiliyor muyum? Yani namusumu koruyamayan bir Veysel olarak İslami ilimleri koruduğumu mu iddia edeceğim? Yok yani krizdeyiz. Berbat bir haldeyiz. Ağlamamız gerekiyor. Ben çoğu zaman ağlıyorum geceleri. İlmi olarak ne kadar cahil olduğumuz için ağlıyorum. Krizdeyiz, tamam mı? Yok istişare yapacağın hoca bulamıyorsun. Yok. Yok yani kendim camdan mı atayım? Yok. Ama yok diye
Sen kalkıp da tek taraflı, sen Veysel sen cahilsin dersen ben de sana derim ki sen de cahilsin. Hepimiz cahiliz. Ulemanın asılmasının bedelini ödüyoruz işte. Yok, ilmi silsile kopmuş. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu misal geldi bugün aklıma. Şöyle bir kasırga gelmiş. Kasırga geldi lan. Kasırga gelmiş. Şehri yakmış yıkmış. Tamam mı? 10 gün sürmüş. Tefsirlerde yazıyor ya. Herkes helak olmuş. Sonra böyle kapkara bir dönem. Sonra bir güneş açıyor. Böyle yerden bir çiçek açıyor. Bir civciv cik 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 yürüyor. Şu an biz oyuz ya. Ben civcivim. Bir tane çiçek bana geliyor diyor ki sen civciv, sen işini yap, düzgün yap. Abi sen çiçekliğini yap, bana karışma ya. Yeni çıktık ya, medeniyet olarak çökmüş bir medeniyetiz yani. Devletimiz yok. Kitabı kaldırdınız mı arkadan? Yani gerçekten burayı iyi düşünün. Namusunu koruyamayan bir ümmet olarak fıkhımızı mı korumuş olacağız? Silsile kopmuş. Biz şu an böyle civciv gibi çık 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 bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama o kadar gayretliyiz ki o civcivler büyüdü, tavuk oldu, yumurta verdi. Sen o tavuğun yumurtasını almışsın, menemen yapmışsın, menemeni beğenmiyorsun. Lan 10 sene önce kasırga vardı, burada dutluktu buralar. Dutluk da değildi. Çöldü burası. Kasırga vurmuş, medeniyet olarak çökmüşüz, mağlup olmuşuz, yenilmişiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bu ortamda ben ilim yapmaya çalışıyorum. Problem bu. Krizi yaşayın, siz de yaşayın. İlmi olarak kriz... Adam bazen diyor ki hocam ben kime fetva soracağım? Yaşa. Bu krizi içinde yaşa. Ağla. De ki ya Rabbi fetva soracak hiçbir hoca bulamıyorum. Ağla. Ne yapalım? Bitmişiz yani. Yok olmuşuz. Ben de niye kabahat buluyorum? Furkan'a söyledim geçen. Şimdi hepimiz uyuyoruz tamam mı? Gece ben kalktım. İşte diyelim teheccüdümü kıldım. Reklamlar. Sonra dedim ki ya kardeşlerime bir kahvaltı hazırlayayım. Gittim. Hadi sen sigaraya mı başladın? Gittim yumurta aldım, ekmek aldım, domates aldım, menemen yaptım, getirdim. Dedim ki kalkın kardeşim beraber yiyelim. Sen kalkıyorsun, bu ne biçim menemen? Böyle domates mi alınır? Domatesler büyük, yumurta güzel pişmemiş. Ben de sana diyorum ki kalk kendin yap. Böyle fıkıh yapılmaz. Sosyoloji bilmiyor, psikoloji bilmiyor, ekonomi bilmiyor. Oğlum manyak mısın sen? Anam ağlıyor. Ben 20 yıl fıkıh çalışmam gerektiğini söylüyorum sana fıkıh mesaili kuşatmak için. Sen beni eleştiriyorsun, şunu bilmiyor, şunu bilmiyor. Sen niye yapmıyorsun? Bu soru hiçbir zaman cevap veremeyecekler. Aha oraya geldik. Biz mal mıyız 20 yıl? Buraya değil. Vallahi başlık öyle. Peki biz mal mıyız? Fıkha 20 yıl veriyoruz. Ne kadar şey yaptıysam karışmış sayfalar ya. Evet. Sosyolojiyle alakalı fetva... Şu an sosyoloji konuşacağız. Neden fıkıh bilmiyorlar? Sosyolojik bir tespit yapacağız. Sosyoloji olmak zorunda değil. Herhangi bir disiplinle alakalı bir fetva verilmesi gereken bir mesele var. Bir daha söyle, başlık açıldım. Sosyolojiyle alakalı. Sosyolojiyle alakalı fetva... Tamam ne demek sosyolojiyle alakalı ne demek? Sosyoloji olmak zorunda değil. Herhangi bir yani psikolojiyle alakalı. Topluma etki edecek bir fetva. Yani bir fetva. Tamam. Yani sonuçta fıkhın sadece fıkıh olarak verdiği bir fetva var mı? Yani Tabii. interdisipliner olması muhakkak değil mi? Yani kesinlikle interdisipliner olması gerekmiyor mu herhangi bir fetvanın? Çünkü fıkıh var. İşte gerekmiyor. Bir de başka bir Mesela mesele var. namazda ellerini nasıl bağlıyor? Gerekmiyor işte. Bazı meseleler var fıkıhta. Bu meseleler aynıyla sabit bir şekilde örften, zamandan, mekandan bağımsız aktarılır. Bu böyledir diye. Bazı meselelerde örfün, zamanın etkisi vardır. Özellikle muamelatta bu çok vardır. Dolayısıyla fıkhın tamamında böyle bir iddia yok. Bu arkadaşların zaten fıkhın öyle bir anlatıyorlar ki sanki %80 örfe göre değişir, zamana göre değişir, mekana göre değişir. Hayır abi %10 değişsin yani. 20 değişsin. Yani adam mesela diyor ki örnek veriyor. Günümüzde diyor aile ilişkilerine nasıl fetva vereceksiniz? Siz ekonomik sıkıntı yaşamayı ihmal ediyorsunuz. Bir işte kapital sistemin bu adam üzerindeki baskısını ihmal ediyorsunuz. Ne oldu şimdi? Ne anlatıyorsun sen? Adam dedi ki karısına boş ol. Talak vaki olmadı mı? Ne anlatıyorsun? Yani fıkıh şöyle bir şey mi diyor? Adam karısına boş ol derse eğer ekonomik sıkıntı yaşıyorsa, kapitalizm etkisinde bu adam eğer zahmet çekiyorsa, günlük çalışma saatleri 8 saatin üzerinde çıkıp mesaisi verilmiyorsa bu talak geçerli değil mi? Yani neyi anlatıyorsun sen? Anladın mı? Retorik. Yani insanlar şey yapıyor. Oha hakikaten. Bunu solcular çok yapar. Ulan adamlar uzaya füze atıyor. Bizimkiler hala sakız orucu bozar mı derdinde. Ne alakası var ya? Sakız orucu bozar mı? 1000 yıl sonra da tartışacağımız bir mesele. Konuşacak. Adamlar diyecek ki sakız orucu bozuyor mu? Füzeyle ne alakası var? Adam füzeye tuşuna basar. Tamam mı? İran'dan füzeyi atar İsrail'e. Ramazandır. Sakız çiğner. Sonra der ki yok kardeş sakız orucu bozuyor muydu ya? Yani füze atabiliyor olması, onun buradaki fıkıh bilgisini
bir fakire muhtaç olmasına engel bir şey mi? Konuyla ne alakası var? Sakız orucu bozar mıyla? Yani füze bulduk diye sakız artık orucu bozmuyor mu? Ne anlatmaya çalışıyor? Yani bazı şeyler çok havalı duruyor. Kardeş ne kastediyorsun dediğin zaman böyle puf uçuyor gidiyor. Balon patlıyor gidiyor. Yusuf haksız mıyım? Sen biraz gergin bakıyorsun bana sanki. Evet. Sorun oldu mu senin? Bilmiyorum. Ben şey anlamadım. O zaman fıkıh yani diğer disiplinlerle alakası olan meseleler ve özünde halledebileceği meseleler olarak Kesinlikle. değerlendirilir mi? Aynen öyle. Tamam. Benim mesela bir sosyolog geldi. Kardeş bu konu seninle alakası yok. Sen çıkabilirsin. Dediğim hususlar da olur. Bizzat kapısına gidip abi bu konuda ne diyorsunuz ya bize bir bilgi verin diyeceğim hususlar da olur. Bu hususlarda yani tıbbi bir mesele olsun, sağlıkla alakalı böyle bir Tabii ki. fetvaya ihtiyaç var. Bu noktada bu meseleye bir fıkıhçıyla bir doktoru eşit uzaklıkta mı görüyorsunuz yoksa hani Yok. Karar merci fıkıhçıdır. Doktordan bilgi alır. Doktordan aldığı bilgiyle karar merci fıkıhçıdır. Ama fıkıhçı şöyle bir müdahale yapmaz yani. Bu hani soru çok farklı anlaşılabileceği için bu örneği vermek zorunda hissediyorum kendimi. Doktor dedi ki mesela bu adam böyle yaparsanız ölür. Fıkıhçı şunu diyemez. Yok ya bir şey olmaz ya. Öyle bir şey değil. orada o fetvayı Şunu söyler. doktor da yani o fetvayı veren kişi doktor. Ya genelde şöyle denir. Doktor fetva verir denir de böyle bir şey yok. Doktor niye fetva verirsin? Doktorun işi değil ki fetva vermek. Doktor der ki bu sağlığa zararlıdır. Ben diyeceğim ki doktora ne olur? Bu adam oruç tutsa ne olur? Böbreği gider. Düşüneceğim. Böbreği gitmek zarurettir. Oruç tutma. Doktor şunu diyemez. Abi bu adam böbrekleri eskir o yüzden oruç tutamaz. Hayır sen işine bak. Sen fetva veremezsin. Senin fetva haddin değil. Ha fıkıhçıysa bu adam aynı zamanda ayrı konu. Doktor diyecek ki bu adam susuz kalırsa şöyle bir ihtimal var. Bu ihtimal nedir? Zannı galip mi, vesvese mi nedir? Şu ihtimalde. Peki bunun oranı ne? Bunu yapan insanların başına bu hadisenin gelme ihtimali ne? %5. Ya ben buna hüküm bina edemem. Hayır tutamaz. Ya doktorlar günümüzde fasık olduğu için çoğu. Zaten her şeye fetva veriyor. Sen doktora git. Bizim millet zaten uyanık. Ramazan'dan önce tedaviye gidiyorlar. O kadar var ki böyle insan. Doktora gidiyor. Doktor zaten hazır yani. Riske girmek istemiyor. Doktoru düşün. Aynı fıkıhçının yaptığını yapmıyor mu doktor? İhtiyat diyor işte. İhtiyaten oruç tutma diyor. Niye tutma diyor? Çünkü başına bir iş gelirse ben ahirette vebal olacağım. Dünyada vebal alacağım diyor. Hoca da ihtiyatı o yüzden tercih ediyor. Aslında çok farklı değil. Neyse sen anladınız. Gerisini de kendiniz tamamlayın. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Bir disiplin, akli bilimlerle olan bir disiplini bilen birisi bir şey konuşmak için fıkıh bilmesi lazım. Ama bir fıkıhçının o disiplinde uzmanlık olmasına gerek yok. Disiplin arası çalışmayla. Evet. Yani şöyle inşaat yapıyorsun. İnşaatta inşaat mühendisleri çalışıyor. Makine mühendisleri var. Elektronik mühendisleri var. Elektrik mühendisleri var. Doğru mu? Bunlar bir arada iş yapabiliyorlar mı? Yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Makinacı geliyor mesela diyor ki kardeş şuraya mesela klima takılacak. Buraya şöyle bir boşluk yapın. Pazartesiye hazırlayın. Elektrikçi diyor ki kardeşim sen makineyi oraya koyduktan sonra ben o hattı çekemem. Önce benim hat çekmem lazım. Önce ben geleyim. Bana 3 gün ver sen 4. gün gel. Bu işler böyle yürüyor. Yani bir elektrikçinin makinacı kadar makine bilmesi gerekmiyor. Makinacının elektrikçi kadar elektrik bilmesine gerekmiyor. Yöneticinin bunlar kadar işi bilmesi gerekmiyor. Takip edeceksin. Elektrikçiye diyeceksin abi senin ne lazım? Makinacı sen bunda sıkıntı var mı? Yok abi sen problem görüyor musun? Yok tamam. Şu gün sen gel şunu şöyle yap. Senin ne ihtiyacın var? Şuna ihtiyacın var. Yönetici bu şekilde çözer. Fıkıhçı da bunu yapacak. Şu doktor diyor ki problem var. Sen ne diyorsun abi? Bence yok diyorsun. Abi bak bu bence yok diyor. Sen ne diyorsun? Sen neye göre söylüyorsun? Sen neye göre söylüyorsun? Sen ne diyorsun? Sen neye bakıyorsun? Fıkıhçı böyle çözecek meseleyi. Karar merci fıkıhçıdır. Çünkü mesele fetvadır. Yani birazcık tıp bilgin var diye sen Hanefi usulünü bilmiş mi oluyorsun? Yani evet. Bir şey olarak enstantane gireyim. Bir gün telefon çaldı. Açtım. Diyor ki beni biri aradı diyor. O arayanın babası ölmek üzereymiş. Oruçmuş. Buna diyor su içirebilir miyiz? Abim kapat telefonu gözünü seveyim. Adam ölecek. Şu adama su içirin. Bir şey olmaz değil mi diyor. Abi kapat dedim telefonu kurban olayım. Ya gerçekten millet acayip. Adam ölecek yere düşmüş. 80 yaşında mı dedi. Ya dedim kapat şu adama su verin ya. Millet gerçekten onu takvalık zannediyorlar. Ama takvalığı uyanık millet babasına kendine yap. Babam ölecek ölsün yapacak bir şey yok. Takvalık gereği. Sosyolojik bir analiz. Zaten ben kendi şahsen böyle bilmiyorum kibirli geldim mi size bu konuşmaları yaparken. Muktezai hal kibirli olmak gerekiyorsa olacağız. Çünkü
Çünkü karşında cahil insanlar var, iyi niyetliler, seni tenkit ediyorlar. Sen de yüksek perdeden kardeş o iş öyle değil, siz bilmiyorsunuz, haddinizi bilin demen gerekiyor. Bu kibir gerektiriyor. Bir gün dershanede fizik hocası bir soru sordu arkadaş, böyle ukalaca. Hoca kuantum fiziğinden cevap verdi. Nereden biliyorsun? Hani normalde bir dershane fizik lise öğretmeni, hani böyle bir bilgisi de pek olmaz. Biz anlamadık tabii, kimse anlamadı. Arkadaş dedi ki hocam çok iyi oldu falan dedi. Sonra bize o hoca söyledi, dedi ki alakasız bir cevap verdin. Hiç alakası yoktu konuyla. Peki muktezai hal ne? Bu adamın susması. Kardeş senin haddin değil, sus. Dolayısıyla bazen yüksek perdeden konuşmak muktezai hal dediğimiz hal bunu gerektiriyor. Bu önemlidir. Çocuğa bazen kızman gerekir. Yine şöyle bir temsil geldi aklıma. Hani bu arkadaşları çok da küçümsemek olmaz tabii. Ben burada söylediklerim her şeyi yüz yüze de konuşmaya hazırım. Onu söyleyeyim. Hani münazara falan her yere giderim yani. Hani arkadan konuşuyormuş gibi olmasın. Senin pek gündeminde yokmuş ama. Seni zorla getirmişler gibisin mübarek. Ben biraz bugün Rahatsız mısın? rahatsızım. Allah şifa versin. Doktorlar işte çalışmıyorlar. Toplumdan kopuk. Bu kardeşimiz rahatsız yani. Doktorlar ne işe yarıyor kardeşim? Evde yatıyorlar ya. Senin hastalığın ne? Ya öyle hasta değilim de. Olsun. Yine onların suçu. Sen hasta olup olmadığını da onların karar vermesi lazım. Veremiyorlar demek ki. İhtilaf var. Sen de tereddüt yaşıyorsun. Ya bir doktor sosyoloji bilmeden nasıl doktor tedavi yapıyor ya? Yani antik Yunan bilmeyen bir doktora tedavi olur musun sen? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Bir inşaat mühendisi düşün. Kusura bakma. Bir inşaat mühendisi düşün. Uçak yapamıyor. Gelmiş inşaat yapıyor. Kardeşim yapma gözünü seveyim ya. Yani doktor karnım ağrıyor diye doktora gittiğinde psikolojik olarak rahatsızlığını genelde incelemiyor yani. Karın ağrısıyla mide bulantısıyla yönetiliyor ama ya da mesela düşünceden dolayı buhlandaysa o da midesine vurabilir. Yani Düşün ben geçen ders çalışıyorum. Böyle ders çalışıyoruz var kafan gitmiş 4 saattir başındasın anlamıyorsun meseleyi. Telefonu bir kaldırdım. Bir tane bacak fotoğrafı. Yani adapte olamıyorsun tamam mı? Dedim lan bu saatte bana bacağın niye fotoğrafını atıyor adam? Altta yazıyor hocam diyor bu kan abdesti bozar mı? Yani doktor diyorum benimle ilgilenmiyor diyor ya biz adamın bacağındaki kılları biliyorum ben. Hay işin zoom yapıp bakıyorum. Bakıyorum taşmış mı? Abi diyorum sıkıntı yok vesvese yapma. Ama bir de yaranamıyoruz. Geçen yine böyle kelam çalışıyordum. Çok zor bir mesele. Kafa patlatıyorum. Bir mesaj geldi. Eve gelince maydanoz alır mısın? Ne alakası var ya? Konuyla ne alakası var? Allah Teala sıfatları mıydı? Konuyu hatırlamıyorum. Yani zihnin böyle intikali çok zaman oluyor. Böyle uzun süre bir şeye bakıp sonra uzağa bakınca böyle bir gözün şey yapmaz ya. Dedim lan ne oldu? Maydanozla ne alakası var konunun? Evet. Sen bir şey sormuyorsun. Neden fıkıh bilmiyorlar? Burada var. Heli baside var, heli mürekkebe var. Bazı soru sorarken zımmında bazı iddialarım vardır. Mesela sen çayı neden şekersiz içiyorsun cümlesinde çay içtiği ön kabulü var. Burada da fıkıh bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Aslında bilmiyorlar bir iddiası var. O iddiayı tamamladığımız için buna geçebiliriz. Şimdi şunu söyleyeyim. Burayı okumayacağım. Çok uzun. Abi neler yazmışım ya. Evet çok. İnşallah kamera buraları çekmiyordur değil mi? Çok sert iddialar. Şöyle, fıkıh çalışmanın getirisi çok zayıf. Bir kere şöyle söyleyeyim. Hepiniz, şu an sosyoloji yapıyorum. Sosyoloji bilmiyoruz ama yapıyoruz. Allah affetsin. Vebaldir belki günaha giriyoruz. Hepiniz Türkiye'de şu sıkıntı yaşamıyor musunuz? Yani Müslüman olduğunuz için baskı altında hissetmiyor musunuz kendinizi? Değil mi? Mesela namaz kıldığınız için, oruç tuttuğunuz için, mesela senin sevgilin niye yok? Haram olduğu için mesela kolay kolay diyemiyorsun. Üniversitede bu baskı var, iş yerinde var. Yok mu? Siz konuşun. Var değil mi? Var. Peki bu noktada bu topluma din anlatan bir insan olarak şöyle bir şey, yani topluma din anlatmaya karar verdim. Bu noktada fıkıh ilmini tercih eder miyim? Etmem. Niye? Çünkü toplum beni dinlemez. Sen şöyle bir hoca mı dinlemek istersin yoksa şöyle mi? Tarif edeyim. Bana abone oldun diyelim, tamam mı? Üniversitede sen niye sevgilin yok ya diye baskı kuran o entelektüel tipler tırnak içinde seni sıkıştırıyorlar. Senin telefon açık.
bildirim geldi. Çekirge yemek neden caizdir? Mesela bu seni o toplumda statünü düşürür mü? Yani arkadaşların sana abi sen neleri takip ediyorsun? Furkan sen manyak mısın? Çekirge, abi bunlar kim? Sakallı cübbeli adamlar çekirge yemekten bahsediyorlar. Oğlum sen hangi tarikata girdin? Kedi mi kesiyorsun sen evde? Der mi demez mi? Bir de şöyle düşün, şöyle bir video geliyor, bildirim. Atıyorum, ne olsun? İşte entelektüel bir konu. Kafam durdu. He aynen. Antik Yunan'ın kelam ve ilmine etkisi. Abi sen kimleri takip ediyorsun öyle? Ne kadar güzel, entelektüel bir adamsın. Doğru mu? Fıkıh ilminin böyle bir getirisi var. Bir problemi var yani, götürüsü var. Yani ben şu an 10 gündür hayvanın kanıyla uğraşıyorum. Hayvanı şöyle mi keseceğiz, böyle mi keseceğiz? Kanı şuradan akarsa ne olur? Bunun entelektüel bir birikim değeri yok, bilgi değeri yok. Üniversitede ben çok fıkıh çalışırdım. Bir arkadaş grubumuz vardı. Oraya gelince, şimdi arkadaşlar havalı havalı konuşur, tamam, tasavvuftan bahseder. Gazali Rahimahullah der ki filan. Mevlana bir gün yolda giderken. Ondan sonra işte öbürü der ki Şems-i Tebrizi'ye bir gün sormuşlar. Yani çok havalı duruyor. Ben derdim lan dün ne çalıştım? Kuyu bahsi. Gerçekten bu şaka değil. Hakikaten kuyu bahsi çalışmıştım. Örnek şey. Dedim lan ben ne anlatacağım şimdi? Hani düşünsene o konuşmayı herkes bir kıssa anlatıyor. Sen şöyle giriyorsun. Kuyuya 2 fare düşerse 20 kova su çekilir. Yani çok şey duruyor. Sığ duruyor. Dolayısıyla fıkıh bilmeme sebepleri bu. Çünkü entelektüel bir bilgi değeri yok. Doğru mu? Buna eleştiriniz var mı? O zaman bu bir. İkincisi, evet. Fiyat performansı çok düşük fıkhın. 20 sene çalışıyorsun. Neticede binlerce soru işareti. Bak 10 gün fıkıh çalıştım. Dün fıkıh dersi yaptık cemaatle. 5 tane bilmediğim soru çıktı. Mahcup oluyorsun. Ama atıyorum Descartes'in manevi yolculuğunda Gazali'nin etkisi hakkında konuşsan kalkıp da 5 tane bilmediğin soru çıkmaz yani. Şimdi fıkıh öyle bir zor ki adam diyor ki hocam tam kurbanı keserken atıyorum bıçak düştü ayağıma, oradan bir şey kan çıktı. O kan hayvanın kanıyla karıştı, ben namaz kılabilir miyim? Yani yok, örneği yok kitaplarda. Zihnin sürekli oradan oraya intikal ediyor. Bu yüzden hukuk çok zor bir alan. Dolayısıyla fiyat performansı çok düşük. 20 sene çalışıyorsun. Neticesi bir bilgi, küçücük bir bilgi yığını olabiliyor. Bu da bir ana sebep. Ama şu an mesela size tavsiye, alim olmak için ben sizi 3 ayda hızlandırılmış alim yaparım. Bak ciddi söylüyorum. Münazaralara katılırsınız. Birkaç tane size link atacağım. Google'dan bazı şeyler okuyacaksınız. Hadis inkarcısıyla münazara yapabilirsiniz. Bir ayda. Seviye o kadar düşük ki çünkü. Yani geçen biri diyor, şu aklıma geldi yani. Hani İslam'da namaz yoktur diyen bir adamla münazara yapar mıyım diye düşündüm. Bak vallahi mesele şuna benziyor. Bak billahi. Sen şimdi Oxford fizikten geliyorsun, tamam mı? Yüksek lisans artık doktora yapmışsın, Türkiye'ye geliyorsun. Böyle halk diyor ki işte kardeşim sen tabii fizik iyi bilirsin. Ama bizim kahvede Mehmet abi var. Yani o da hani senin kadar değil tabii canım, sen iyisindir ama o da fizikte bayağı iyi. Bu şimdi dünya dönmüyor diyor. Bununla bir münazara yapsana. Yapar mı bu adam? Yani namaz İslam'da yoktur. Abi sen şurada oynayıver kendi kendine ya. Toplumda seni dinliyorsa yazıklar olsun, öyle topluma ne yapayım ben? Yani bu adamla nasıl münazara yapacaksın yani? Gerçekten geçen böyle bir oldu. İnşallah dinlemiyordur. Cemaate dedim ki av bahsine çalıştım. Hani bu konuda sualleriniz varsa bir istişare yapalım. Avlanan insanlarla özellikle. Bir adam geldi, hocam işte anlattı. Bana bilgileri teyit ettiriyor. Bu böyle doğru diyor. Ya kendi teyit ediyor. Şu mesele nasıl olacak? Doğru diyor, o da öyle. Sonra bir mesele geldi. Yok dedi, o öyle değil dedi. Dedim abi öyle dedim hani. Bu mesele böyle. Yok hocam orada yanlışım var. Tabii ben sana saygı duyarım dedi. Hani ben senin kadar bilmem. Allah razı olsun ya. Tevazu mu yapıyorsun şu an? Ya bir doktora gidip bunu diyebilir misin? Abi senin işte ne bileyim idrar tahlili yapmamız lazım. Yok ona gerekmez. Ya tabii sen doktorsun, ben saygı duyarım ama konunun onunla bir alakası yok. Yapmazsın yani, bu saygısızlığı yapmazsın. Ama hocayı yapıyorlar. Evet, konuyla ilgisini bilemiyorum. Bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim benim. Şimdi Gazali zamanında da bahsettiğimiz toplumda böyle bir şey var. Yani toplumun genel olarak seviyesinin böyle yükselmesi gibi bir beklentimiz yok sanırım. Her zaman böyledir. Hiçbir zaman da aynen öyle. Hiç fark etmiyor. Bak ben şöyle söyleyeyim. Zeka seviyesinin de, ahlak seviyesinin de her dönemde her zaman aynı olduğunu düşünüyorum.
Ya şöyle bir itikadım yok benim. Abi, sahabe efendilerimiz inanılmaz zekilerdi. Yok, aynı bizim gibilerdi. Normal. Ebu Hanife çok aşırı zeki. Ben zannetmiyorum yani. Toplumun ahlakı aynı mıydı? Bence aynıydı yani. O zaman hani toplumu değiştirme gibi bir Bireylerden bahsediyorum. niyetimiz yok mu? Bir daha söyle. Toplumu değiştirme gibi yani hani mesela toplumda bu gördüğümüz belirli sıkıntılı noktalar aslında süre gelen yani önceden de böyle olan, şu anda da böyle olan ve sonra da böyle olacağını beklediğimiz nokta. Yani bir fıkıhçının fetvasıyla toplumu değiştirmesi çok acayip bir şey ya. Mesela somut örnek verir misin? Ben bir fetvayla toplumu nasıl değiştireceğim? Zor bir şey yani bu. Ne demek isteniyor acaba? Yok, Yani kastını biraz daha aç yani. fetvayla değil ancak hani burada Ya bunu kıssacılar yapar. Tasavvuf ehli yapar. Gerçekten. Ben bir gün sohbette kıssacılara çok laf ettim, kıssacı hocalara. Ben hocalara çok kızarım burada, hocaları savunuyor değilim. Bayağı kızdım sohbette. Benim de şimdi böyle bir talebe, sizin gibi bir hani dinleyici kitlesi pek olmadığından cemaate bazen yükleniyorum. Cemaat de şey ya, 60 yaşında adam gelmiş, bu ne anlatıyor diye bazen problem çıkarıyor, sen bilirsin. Adama patlıyorsun. Kıssacılara kızdım, eve gittim. İmam Şahrani Hazretleri'nin bir kitabı vardı, hangisi hatırlamıyorum. Kütüphanede böyle gözüme takıldı. Tamam mı? Tak çektim. Dedim bakayım ne çıkacak. Bir açtım direkt yani orası geldi. Kıssacılara kızmayın. Allah Teala kalpleri onlarla yumuşatır. Yani dolayısıyla ben fakihlerin, insanların kalplerini yumuşatabileceğini falan zannetmiyorum. İmam Gazali bu konuda şöyle söyler. Halkın itikadını düzgün tutan şey nedir? Bir tane şey söylüyor. Devlet, başka bir şey değil. Ben bunu okuyunca çok şaşırdım yani. Ben hani alimler falan diye bekliyordum. Yok, devlettir diyor. İslam kılıçların gölgesi altındadır. Halkın itikadını koruyacak olan müessese sadece ve sadece devlettir. Muazzam ya. Niye? Çünkü devlet diyecek içki yasak, bitti. Ya ben ne yapabilirim? Ben içkinin yasaklığını anlatayım, adam canı istiyor. Yani ben kendimi anlatamıyorum ki. Bilmek yetmiyor yani. Bilmek ilim doğurmuyor. Şu an İmam Gazali'nin sosyoloji okuduğunu nereden biliyorlar? Bunları İmam Gazali'den gibi etmiyorlar. Ya İmam Gazali zaten antik Yunan bilgisi zayıf olduğu için ben itimat etmem fazla. Platon'a hiç atıf yapmıyor. Gerçi yapıyor ya. Evet. O zaman güvenebiliriz. Ama şeyde yok. Şurumbül Hali'de hiç yok. Bura oldu mu? Mesela makul geldi mi? Neden fıkıh çalışmıyorlar? Bir, fiyat performansı çok düşük. Sen hiç soru sormadın ya. Videonun sonunda patlamayasın. Yazıklar o. Böyle durdup bir anda birike patlar ya. Evet, burayı da geçtik. Peki biz mal mıyız? Fıkha 20 yıl veriyoruz başlığı. Burayı anlatmaya gerek yok. Hakkı budur diye düşünüyorum. Ben şahsi kanaatim bu. Toplum bunu neden satın alıyor? Bir, az önce de biraz girdik. Hızlandırıp bitireceğim artık, yeter. Şey yapmayalım yani. Benim açımdan sıkıntı yok da hani. Konuşurken güzel oluyor da dinlemek zordur yani. Konuşmakla dinlemek aynı değil. Size eziyet etmek istemiyorum. Birincisi, entelektüel bilgi hoşlarına gidiyor. Yani zaten bunalmışlar. Biz de bunu yaşadık. Hani arkadaşları tarafından, yani ben bir gün sınavdan çıktık. Böyle 20 kişi toplanmışlar. Beni de çağırdılar. Herkes su içiyor. Sigara içiyor. Ramazan. Ben hani hiç öyle çekimser olmadım. Benim karakterime uygun değil yani. Biri dedik sen niye içmiyorsun su? Ben orucum dedim. Niye oruç tutuyorsun dedi. Farz çünkü dedim. Net yani, bazen basit konuşmak çok iş görüyor. Farz çünkü dedim. Allah Allah filan yaptı. Siz niye tutmuyorsunuz dedim. Benim günahım bana dedi. Ben öyle bir kalktım gittim, öyle bir konuşma oldu. Bir gün yine biri sen niye oruç tutuyorsun diye dedi. Allah emrettiği için dedim. Allah'ın emrettiğini yapacak mısın dedi. Evet dedim. Tamam mı? Şöyle bir cevap bekliyorlar. Sen niye oruç tutuyorsun? Abi işte oruç tutunca hani fakirlerin halini anlıyoruz. Böyle girmeyin bu işlere. O zaman oradan çıkarıyor. O zaman fakirler niye oruç tutuyor? İslam bitti yani. İslam yıkıldı. Demek ki ateizm hakmış. Demek ki Allah yokmuş, haşa. Ne alakası var? Basit konuşun, iş görür. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü farz. Niye yapıyorsun? Haram. Haram olunca yapılmıyor mu? Evet. Kitlenecek adam orada, göreceksin. Yok yani, gerçekten sıçrayamıyor. Niye yapıyorsun? Farz. Olsun. Yapmazsam cehenneme gireceğime inanıyorum. Hemen siz hücuma geçin. Sen niye yapmıyorsun? Sen Müslüman mısın? Allah'a inanıyor musun? Peygamber'e inanıyor musun? Hangi mezhepsin? Oradan gireceksin işte. Buradan vurmaya çalışıyorlar yani. Sen oruç tutuyorsun, o zaman Allah'ın emirlerine uyuyorsun. Evet. Sen Allah'ın emirlerine uyuyorsun, o zaman ama şu günah işledin. Tamam, sen adam öldürüyor musun? Adama sor. Öldürüyor mu adam? Yok. Niye?
Allah'ın emrine uyuyorsun. Niye oruç tutmuyorsun? Madem adam öldürmüyorsun, oruç da tut. Burada herhalde ikinci hamleye gerek kalmaz. Şahmat. Adam diyecek ki illegal olduğu için adam öldürmüyorum. Bu da illegal. İllegal ne belirliyor? İllegal Allah'ın yasakladığı şeylerdir. Adam onu tanımıyor ki. Ben de neyi tanımıyorum? Müslüman mı değil mi bu? Ateist değil mi? Ateisti sana ne? Ben Müslümanım. Sıkıntı yok. Ateistse Allah'a inanmasının üzerinden konuşuruz. Ateistle ahkam tartışmayız. Sen niye kadınlarla tokalaşmıyorsun? Bir gün böyle bir ateist vardı. Kadın erkek karışık oturmam ben dedim. İslam'da böyle bir şey yok dedi. Abi dedim, ben seninle bu konuyu tartışmam ya. Hani ben senin Allah Teala'nın varlığını tartışırım. Hani İslam'da bu var yok. Kur'an'da böyle bir şey yazmıyor dedi. Olabilir dedim. Benim için Kur'an-ı Kerim'de yazıp yazmaması doğrudan önemli değil. Böyle rahat olun yani. Adam geldi Kur'an'da böyle bir şey yazmıyor. Doğrudur. Yani bu bir şey değil yani. Evet. Hadislerde de yok. Olabilir. Tamam. Problem yok. Ben Hanefiyim. Hanefiler böyle diyor. Hanefiler öyle yanlış yapabilir. Olabilir. Ben doğru olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Böyle rahat olun yani. Hani Kur'an'da yazmıyor. Orada geriliyor insan çünkü. Kur'an'da yazmıyor. Abi Kur'an'da yazmıyor. Bak şimdi bazı ayetler yok abi tam yazmıyor. Doğrudur abi. Ben de görmedim. Hakikaten olabilir. Kur'an'da yazması şart değil. Bu kadar basit. Yani şey yapın böyle hani ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum abi. Teşekkürler. Yani ne yani? Ben seni ispatlamak zorunda değilim ki. Bu yanlış. Bence yanlış değil. Teşekkürler. Varsa bir iddian getir başka bir şey. Çünkü sen bir şey söylüyorsun. Ben de karşında söylüyorum. Bence bu doğru. Bence değil. Üstünlüğün yok ki sana bana. İkimiz de bence konuştuk. Bence burada şöyle problem olur. Yok bence olmaz. Ya da bence o problemler problem değil. Bak aynı gidiyoruz yani. Evet, bir de toplumun satın alma sebebi şu. Bu çok önemli. Yani düşün biri çıkıyor. Diyor ki abi sizi kandırıyorlar. O kadar zor değil İslam aslında. İslam çok kolaylık dinidir. Bunlara sorsanız her şey haram. Bunlara sorsanız her şey mekruh. İslam böyle değil. Hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu? Bak ben dinlerken lan inşallah doğrudur. Yani çünkü ben de zorlanıyorum. Lan inşallah doğrudur bu adamın dediği gibi bir nefse şey uyanıyor. Yani toplum bunu satın alma sebebi bence bu. Sizi kandırıyorlar. Yani şöyle bir şey demiyorlar. Samimiyetlerini o yüzden görmüyorum. Adam dese ki bunların fıkıh mentalitesi yanlış. Dolayısıyla caiz dedikleri birçok şeyin ben caiz olmadığını düşünüyorum. Niye demiyorsun abi böyle bir şey? Hep caiz ama bunlar değil diyor. Üzerinden gidiyorlar. Bu samimiyeti sorgulamaları lazım. Bu da makul değil mi? Zaten hadis inkarcıları da hep bunu yapıyor. Hep bu entelektüel bilgiden dolayı ezilen, o zihnindeki o batı algısını atamayan, o eziklik psikolojisine sahip insanları etkilemek için. Çünkü adamın zihninde İslam'a dair 120 tane problem var diyelim. Bunların 90'ı zaten hadis. Adam şöyle bir iddiayla geliyor. Bunlar İslam'da yok. 90'ını atıyor çöpe. Adam o kadar hoşuna gidiyor ki. 30'u da zaten ayet, onları da tevil ederiz, çözeriz oğlum senin işini. Bir de düşün sen geliyorsun, diyorsun ki işte namaz kılmayanların öldürülmesini şöyle açıklayabiliriz. İşte yok kertenkelelerin öldürülmesi şöyle zahmet çekiyor. 120 problemin 90'ı hadisten geliyor. Hadisler dinde hüccet değildir. Aa ne güzel, hoşuna gidiyor. Bir gün bir hocaya fetva sordular yanımda. Hoca da doğrusunu söyledi. Dedi ki kardeşleriniz sizin hakkınızı yemiş. Bu mirastan size şöyle bir pay düşüyor. Bunu almanız hakkınız var. Kadının sesi bana geliyor. Bağırıyor çünkü. Normalde gelmiyordu. Allah sizden razı olsun. İşte ehli sünnet alimleri. Sizin gibi alimlerin sayısını Allah arttırsın. Niye? Çünkü hoca dedi ki mal senin, ev senin. Adam hoşuna gidiyor yani. Bu gerçekten böyle. Ben de fetva sorduğum zamanlar oluyor. Bazen şey diyorum, lan bunlara soracağım şimdi caiz değil diyecek, canımı sıkacaklar. Soruyorum böyle caiz değil, tamam kapat. Öbürüne soruyorum caiz, hay senden Allah razı olsun be diyesin geliyor. Ben de toplumun bir ferdiyim yani. Ben zaten şey anlamıyorum, bizi toplumundan dışında yaşıyormuş gibi düşünüyorlar. Yani. Gerçekten hani böyle tahayyüller bu şekilde. Hani mağaradan çıkıyorum medreseden. Arabalar geçiyor. O kardeş bunlar ne lan? Ya, oğlum develer nerede? Ya kuyu nerede? Kuyu nerede oğlum? Aynen. Kuyu nerede babacığım? Evet. Onu da geçtik. Zaman değişti, fıkıh değişmeli mi? Biraz yaptık. Bunu da yaptık. Aha, güzel bir başlığa geldik. İlmi yetersizlik fıkha mı has? Mesela kardeş sen ne uğraşıyorsun? Kelam. Bir tanesi var yine bu adamlardan biri. Ben bu adamları seviyorum. Bunlar benim abim, kardeşim. Biz düşman değiliz.
Onu bu videonun başında söyledim. 3,5 saat öncesine dönerseniz bayağı konuştuk herhalde. Şimdi adam diyor ki, şimdi bize sorarlar, siz niye kelama bir değişiklik yapmıyorsunuz madem fıkha böyle eleştiri yapıyorsunuz? Değil mi? Ha, sorarız. Peki sen ne diyeceksin? Diyor ki, belki de bizim yaptığımız aslında kelam budur. Problemleri ortaya koymak. Aa, çok güzel meslek bulmuşsun kendine ya. Düşün, fabrikaya giriyorsun. Ne iş yapacağım? Ben sorunları söylerim. Problemleri dile getiririm. Ya eleştirmek kadar dünyada basit bir iş var mı? Şimdi bana eleştir desem burada var ya 50 tane kusur bulurum. Şuraya bir halı koyun, üşür, çocuklar hasta olur. Şu perdeler bak iyi olmaz, şuradan bak ışık geliyor. Ne anlatıyorsun yani? Şu halının maliyeti bu problemi çözmeye değecek mi? Onun analizini yaptın mı? Dolayısıyla sizce kelami olarak problemlerimiz yok mu? Mesela Batı'da şöyle bir fikir yayılıyor, bütün dünyayı da kuşattı. Hakikat diye bir şey yoktur. Mesela epistemolojik olarak bunun bir bilgi değeri olup olmadığını kelamcının tartışması gerekmiyor mu? Bizim bu aydınlarımız, fıkıhçıların şöyle bir yakasından düşüp bu işlerle meşgul olsalar daha iyi olmaz mı? Mesela robotların mükellef olup olmama durumu. Mükellefiyetin medarı nedir? İrade midir? Hayat mıdır? Hayat nedir? Robot yaşıyor mu? Bizi yaşayan kılıp da robotu yaşanmaz kılan şey nedir? Bu kimin vazifesi? Fıkıhçı mı? Ben kurbanla uğraşıyorum. Kurbanı kesmeyle uğraşıyorum. Hayvanın hangi bacağını bağlayacağız? Onu bana sor. Mesela bunları kelamcıların çözmesi gerekmiyor mu? Niye çözmüyorlar? Mesela paralel evrenlere inanabilir mi bir Müslüman? Kimin sorunu bu? Fıkıhçı mı? Kelamcı çözecek. Hani makaleniz? Yani kelamcıyım diyorlar. Zaten kelamcı olmak bedava. Allah Teala varlığını bir internete yaz. 3 delil. Yapay zeka yaz. Allah'ın delilleri 5 tane delil. Peygamberin 10 tane delil. Ben kelamcı oluyorsun zaten. Bu kadar basit. Mahiyetin türlerini bilen yok ki. Bir tane YouTube'a öyle yaz diyorum adam. Ben de bir kelamcı olarak işte filan kesi çok beğeniyorum. Kelam diliyle sadece ıstılahlar kullanarak bir yorum yazdım. Kelamcı olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bak sen benim yorumu anlayamıyorsun. Adam başladı. İstediğinizi yapın, sizi dinlemeyeceğiz. Biz onlardan razıyız. Senin bu biliyormuş gibi havalarını yerim ben. Sonra sil diyorum bunu kendine. Utanmıştır yani. Yani ya bir tane hoca inşallah dinlemiyordur. Bugün sosyal medyada çok iyi bir şey değil ya. Anan babandan bahsediyorsun. Her şeyin mahremlerden ortaya çıkıyor. Komşudan bahsediyorsun. Mesela adam komşu dinliyor seni o sıra. Çok tehlikeli işler. Bir tane hoca bir şey yazdı, tamam mı? Dedim ki, biliyorum yani ilmi yetersiz bir hoca. Yine ıstılahlarla usul fıkıh dayanan bir problemi attım ortaya. Hani bak orada şey yapacak, böyle kalacak. Yapay zekadan cevap attım ona. Ve attığı cevabın konuyla hiçbir alakası yok. Bismillah buyurun. 4. oturum. 75. oturum. Bir şey dediniz ya. Zeka. Yani toplumsal olarak işte hani Ebu Hanife'den de işte Sade Efendilerimizin. Evet. Standart zekanın ben aynı olduğunu düşünüyorum. İstediğinizi çok anlayamadım. Ben şöyle bir şeye inanmıyorum. Himmeti yüksek bir adamım. Tamam mı? Efendi Hazretleri'nin bir gün sohbetini okuyordum. Bir tane kadın, Efendi Hazretleri kadınlara sohbet yapıyor ama arada perde var. Gözlerini de kapatıyor. Kadınların sesine izin veriliyor. Yaşlı kadınların özellikle. Bir mahremiyeti yoktur zaten. Kadın soruyor. Diyor ki Efendi Hazretleri İmam Gazali ne kadar büyük bir zat. Efendi Hazretleri'nin şunu bekliyorum ben cevabı. Ne beklersiniz? Önce size sorayım. Daha önce anlatmış mıydım bunu? Tamam. Efendi Hazretleri İmam Gazali çok büyük bir zat diye bir size soru gelse, yani böyle bir cümle duyduğunuz zaman ne tepki verirsiniz? Sana söyleseler İmam Gazali çok büyük zat. Onaylarız yani. Değil mi? Doğru söylüyorsun filan. Çok hoşuma gitti yani. Efendi Hazretleri diyor ki sen de çalış, sen de ol İmam Gazali. Yani bu benim çok ufkumu açan, çok hoşuma giden bir anımdır benim bu okurken. Şuna ben karşıyım. Mesela işte Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle yapardı diyorsun. Adam diyor ki abi onlar Şah-ı Nakşibend Hazretleri ya. Biz onlar gibi olamayız. Şeyine ben kabul etmiyorum. Biz onlar gibi oluruz abi. Biz ilimde de Gazali'yi geçeriz. Ben öyle bir noktaya geleceğim ki ben zaten o noktalara geliyorum. Zaten Hanefi olduğum için Hanefi'ye muhalif her şeyi yanlış anlamış Gazali diyorum. Bunu biraz daha tahkiken yaparsan ey İmam-ı Gazali bu konuda sana katılmıyorum demeliyim. İlmi olarak benim hedefim bu olmalı. O yüzden ben şeyi sevmem. Abi biz onlara yetişemeyiz. Onlar çok büyük insanlar, maneviyatları çok... Yok abi. Muhtemelen Şah-ı Nakşibend Hazretleri de teheccüde kalkarken uykusu geliyordu, yoruluyordu. Olsun diyordu, ben kalkacağım diyordu. Biz şöyle hayal ediyoruz. Abi onlar zaten Allah dostu, melekler kaldırıyor onları. Ya yok öyle bir şey. Onlar bu zahmetleri çektikleri için Allah dostu oldular. Sen o zahmeti çekmek istemiyorsun. Diyorsun ki o zaten Allah dostu. O yüzden buna karşı çıkıyorum. Yani Ebu Hanife çok zekiydi abi, biz onlar gibi değiliz.
İşte Gazali çok büyük zat abi biz onlar gibi olamayız. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri abi onlar gibi olamayız. Bu çok ezik bir psikoloji. İnsanın böyle himmetini düşüren, aza kanaat göstermesine neden olan bir şey. Bu konularda aza kanaat edilmez. Ben en büyük Allah dostu da olacağım, en büyük alim de olacağım. Çalışacağım olacağım. Allah niye vermesin ki? Gazali Hazretleri'nin torpili mi var Allah katında? İstedi Allah verdi, bana da verecek. Gece gündüz dua ediyorum. Allah'ım beni fakih kıl. Olacağım, Gazali'yi de geçeceğim. Bu hedeften bahsetmek için söyledim. Yani yoksa onlar bizden çok zeki, çok aydın, böyle melekler sırtında taşıyor. Böyle değil yani. Ben böyle hayal etmiyorum. Siz buyurun. Hocam ben bazı arkadaşlarımla münakaşaya giriyordum işte. Onlar şeyi savunuyor. Biz İslam'ı anlayamayız. O Peygamber'in dönemiki gibi. Evet. Bizim eksiklerimiz var, şeylerimiz var. Güzel. Delil getirsin. Birini takip etmemiz lazım gibi böyle sonra tarikata bağlıyorlar. İşte ben şunu takip ediyorum, bunu takip ediyorum. Ben de onlara karşı ya Allah bana bir kitap indirdiyse. Sen tarikata mı karşısın? Bana karşısın. Tarikata Yanlış adama karşı soruyorsun. İnsanın Şaka yaptım. becerisinin, o zihin yapısının İslam'ı anlayamayacak şekilde olduğunu savunmalarına karşı. Anladım. Problem. Yani siz Bak, de öyle dediniz sanırım. evet. Ama bu benim dediğim maalesef hani bizim hocaların %80'inde belki bu yok. Şimdi namaz vakitlerine çalışıyorum. Tamam mı? Namaz vakitlerinde Diyanete taklitten kurtuldum. Taklitten kurtulmak diye bir şey var. Bu övünülecek bir şeydir. Bir mecliste, bir grupta dedim işte taklitten kurtulduk falan diye, kurtuldum diye. Biz Diyanet'in fetvalarıyla amel ediyoruz. Efendi Hazretleri dedi ki Diyanet ne diyorsa onu yapalım. Adam onunla övünüyor. Yani şimdi ben gitsem Efendi Hazretleri desem ki Efendi Hazretleri Diyanet'in yaptığı çalışmayı ben şu an yaptım. Böyle bir neticeye vardım desem bana Allah razı olsun. Aferin oğlum. Biz artık Diyanet'i taklit etmeyelim. Kendi anlayışımızı ortaya koyalım mı der. Yoksa biz taklit edeceğiz mi der. Ya taklit rezil bir şeydir yani. Taklit aşağı bir şeydir. Yani taklit etmekle övünür mü bir insan? İmam Tahavi çok büyük bir alim. Diyorlar ki sen kimi taklit ediyorsun? Çok ağır bir şey söylüyor. Diyor ki sadece ahmaklar taklit eder. Ama yapacak bir şey yok. Biz taklit edeceğiz yani. İmam Tahavi bunu söylüyor diye onu da kabul etmek zorunda değiliz. Yapacak bir şey yok. İmam Tahavi de bu zamanda yaşasa o da taklitçi olurdu. Onun zamanında olsaydık biz de müçtehit olurduk. Belki yani. Ya ben Ebu Hanife zamanında olsaydım müçtehit olabilirdim kardeşim. Bunu kimsenin engelleyemez beni. Kendi mezhebimi kurardım. Ya bu ayıp bir şey değil yani. Benim zekam yetmez. Yeter kardeşim, niye yetmesin? Hepinizin ben inanıyorum ki o zaman da yaşasaydınız müçtehit olabilirdiniz. Hepiniz. Yani ne olacak ki? Ama potansiyelimiz var diye şu zamanda o zaman ben hocam şimdi müçtehit olayım. Olmaz, bitti ya. O iş kapandı. Ama yapabileceğimiz kadar bir şeyler yapacağız. Yani şey diyebilir miyiz? Ben ilmen yenisi üretebilene kadar taklit etmeliyim. Tabii. Mesela ben Hanefi olacaktım. Çünkü ben şu an ilmim Aynen. çok aşağıda. Zaten İmam Gazali de mesela İmam Gazali şöyle tenkit edebiliriz. Ben taklit etmiyorum'a getiriyor biraz. Akliyatta kimseyi taklit etmem gibi bir şey söylüyor. İbn-i Humam da bunu söylüyor. Zaten akliyatta taklit olur mu olmaz mı da tartışmalı. Biz Gazali'ye şunu sorabiliriz. Abi senin içtihatların niye hep İmam Şafii ile aynı tutuyor o zaman? O şey diyor, delile muvafakat etmek diyor. Yani şu, İmam Şafii'nin delilini görüyor. Diyor ki evet ben de bu görüşteyim. Buna müçtehitlik gibi oluyor. Böyle yorumluyorlar. Taklitten çok onaylı. Yani Hanefi mezhebinde kalıp Hanefi usulüne evet ben de böyle düşünüyorum. Yani Ebu Hanife dediği için değil. Ben de bir insanın hem hakikat hem mecazı kastedemeyeceğine inanıyorum. Benim görüşüm bu demesi bir insan için müçtehit olması mümkündür. Delile muvafakat deniyor buna. Ama soru işaretleri. Bunun üzerine düşünmemiz lazım biraz daha. Evet, başka? Çok soru dedin. 2 tane çıktı. Evet, sen hiç sormadın. Sen sor. Ha. Hocam, Sen açıldın maşallah. Yer değişince iyi geldi. Bak demek ki mekanın etkisi varmış, gördün mü? Örfün, zamanın, mekanın fıkha etkisi varmış. Adam fıkha açıldı şu an. Evet. Abi siz hiç soru sormadınız. Bir tane soru sizden bekliyorum. Ben dinliyorum. Öyle olmaz. Hocam Peygamber Efendimiz döneminde bu Sallallahu aleyhi ve resim çizmek, resimle uğraşmak çok hoş gözükmüyor. Çünkü o dönemde yani görsel olabilecek her şey neredeyse taptıkları için yani o dönemde gözükmüyor ama şu anki dünyada yani... Güzel. Mesela ben aynı bu az önce bu arkadaşların söylediği tarzda bir soru. Çok güzel. Ben mesela şunu söyleyebilirim. Sizin dediğiniz bu tam olarak artık resimlere tapma olayı ne zaman bitti tarihte? Çoğaldıktan sonra normal bir şey oldu. Mesela kaç yıl, Hicri kaçıncı yüzyıldan sonra artık insanlar böyle resme tapmayı falan bıraktılar. Sence ne zaman bıraktılar? Hicri'yi bilmiyorum, belki fotoğrafın
Tamam miladi olarak konuşalım. 1800'lerden sonra. Tamam 1800'lerden sonra yazılan fıkıh kitaplarında niye bu ayrıntıyı göremiyoruz? Hala aslında tapma bitmiş değil gibi yani. İsa Yok ayrı konu. Ben meseleyi hep fıkha getirmeye çalışıyorum. Çünkü bu eleştirilerin çoğu ulemaya gidiyor bence. Yani Hanefi mezhebinin bir fetva nasıl verilir diye yorumda bulunuyorlar. Diyorlar ki fetva böyle verilir. Bakıyorsun bunu uygulayan kimse yok yani. Yani arkadaş Hanefi imamları, Hanefi mezhebini yaşayan, canlandıran, Hanefi mezhebini bize getiren insanlar böyle yapmadı. Sen bunu nereden aldın? Benim fikrim böyle. Yani senin fikrin Hanefi mezhebine uymuyor. Bu kadar basit. Burada da hani meseleyi direkt çok hızlı bir şekilde halledelim diye söyledim. Şu zamanda kesildi. Bu zamanda kesildikten sonra gelen hiçbir fakih buna böyle fetva vermediyse demek ki bir Hanefi mezhebinde bu problem, bu değişikliği yapmamızı gerektirecek bir durum görünmüyor. Ha biz yine yapabilir miyiz? Yaparız. Ama bu kadar kolay değil yani. Yani ilim bu kadar basit değil arkadaşlar. Ucuz değil yani. Allah korkusu ne kadar azalırsa o kadar rahat konuşursunuz. Mesela dersin ki ben günümüzde resme cevaz veriyorum. Delilin ne? Delilim şu, eskiden resme tapıyorlardı, şimdi tapmıyorlar. Ben senin karşına 50 tane işgal getiririm. Mesela hadis-i şerifte ümmetimden putlara tapma kıyamete kadar devam edecek tarzda bir hadis-i şerif hatırlıyor. Ne yapacağım bu hadisi? Sen hadis-i şeriflerin tamamını kuşattın mı böyle bir içtihat yapıyorsun? Diye bir işgal karşına çıkar. Senin için söylemiyorum, yanlış anlama. Ama o kadar basit değil yani. İlim de ucuz değil yani. Bütün ayetleri, hadisleri bilmen lazım yani. Şöyle bir şey yapılıyor. Bir kanaate varılıyor. Sonra aynı dedim ya Kerki'den bir rivayet yaptım. Sonra o rivayete muhalif gelen her şeyi reddediyor, tevil ediyor, atıyor. Peki bunun doğruluğunun gerekçesine mükteseb aklın. Mükteseb aklın delil olmaz. Bu kadar basit. Böyle bir delil kaynağımız yok. Kur'an var, sünnet var, icma var, kıyas var. Bunları işletiriz. Senin mükteseb aklının bir hüccetiye Hanefi'de yok. Diğer mezheplerde de yok hani. Mükteseb akıl. Elle yemek yemek habis bir şeydir, haramdır mesela. Böyle bir içtihat yapabilir mi bir adam? Niye? Ebu Hanife habise midyeyi sokuyor. Ben de elle yemek yemeyi soktum. Yani çok ucuz ya. Aynı o şey Oxford fizikten gelip hani dünya dönüyorsa ben şimdi zıplayınca niye buraya düşmüyorum o zaman? Bitti yani. Fizik çöktü. Evet. Buyurun. Hocam fıkıhla alakalı oluyor mu onu bilmiyorum. Eğer değilse cevaplanmayabilir. Şey merak ettim. Çok tevazlı. Canın sağ olsun. Ya, onu koyamayacağım. Yani ben de diğer ilimlerde konuşurum. Herkes fıkıhta konuşuyorsa biz de kelam, nahiv, sarf getir. Şimdi biz şöyle bir yola giriyor kimi zaman zihin. Ben şu an mühendislik okuyorum. Bu dünyevi bir şey görece. Ama işte Allah yolunda ne kadar çalışıyorum. Şu an verdiğim vakti acaba mesela fıkıh öğrenerek mi geçirmeliyim? Ya da işte kelamcı mı olsam? Vallahi Yusuf'un fıkıhla meşgul olması farz-ı kifaye olabilir, farz-ı ayn olabilir. Ben bilmem. Bana özel mi çıktı? Senin fıkha çok kabiliyetli bir zekan var. Mühendislikle kendini harcıyorsun. Günaha giriyor olabilirsin. Mezun olayım sonra. Mezun olayım sana. Burada ben Bak Furkan da öyle. Kafası çok güzel çalışıyor fıkha. Yani sizin çalışmıyor, sizden ihtiraz olarak bunu söylemiyorum. Bu adamların çalışıyor. O zaman benim çalışmıyor diye bir şey çıkmaz buradan. Mantık tabu var yani. Ben böyle kendi kendime şöyle bir çıkarıma varmıştım. Hayatımda da bunu uygulamaya çalışıyorum. Şimdi fıkıhçıların hepsi Müslüman. Ya şey tabii ki olmayan belki vardır. Yanlış şeyler söyleyen vardır ama baktığımız zaman tüm fıkıhçılar Müslüman ama tüm mühendisler Müslüman olmaya yakın bile değil. Yani temsiliyet olarak Müslüman mühendis temsiliyeti daha az olduğu için benim de halihazırda aklım buna yatkınsa, ben mühendis olmaya yatkın bir zihin yapısında da olduysam bunu yapmamın daha doğru olduğu kanaatine vardım ve şu an hayatım böyle yönlendiriyorum. Yani şöyle hani bunlar da içtihadi konular. Olmasam da olur. Hani içtihadi konular, zor konular. Çok zor konular. Ama İmam Gazali'nin şöyle bir sözü var. Günümüzde diyor tıp ilmi Yahudilere kaldı diyor. Tıp ilmi. Böyle bir ilmi diyor biz bunlara teslim edemeyiz. Tabii diyor Müslümanlar vakıf malı yemek için fıkıhçı olmayı tıp okumaya tercih ediyorlar diyor. İşte İmam Gazali böyle bir adam. İmam Gazali'nin İhyasını okuyanlar o yüzden böyle fıkıhçılara laf çakıyor. Çünkü İmam Gazali uğraşmış yani ulemayla. Zaten İhya-i Ulûmiddin ne demek? İlimlerin ıslahı, ihyası. Bir mefsedet görüyor ki düzeltelim diyor. Aynı böyle şey hani Hristiyanlığa yöneltilen eleştirileri alıp İslam'a yönetirler ya. Ben biraz öyle görüyorum yani. Gazali okuyor İhyasını. Ey fakihler falan yürüyor. Mübarek öyle bir zamanda değiliz sen ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Gazali sana ne diyordu peki? Yok sen değil. Gazali'yi okuyup fıkıh ilmiyle uğraşanlara laf atıyor da sen nesin kelamcı? Gazali kelamcılara ne diyor? O yok yani. Orada muğlak. He? Siz bana ne diyorsunuz?
Allah hidayet versin. Yani sizin baktığınız zaman siz karar vermiş kısımdasınız. Abi zor konu. Ben bir şey diyemiyorum. Çok Lisans zor. okuyup ona rağmen mesela fıkıh ilmine Tabii. yönelmiş bir kısımdasınız. Evet. Fıkıh Zaten baktığınız zaman zıt yönlerde karar kılmışsınız. hayatınız Doğru. için. Bunu kişisel olarak herkesin doğrusu olabilir diyebileceğiniz bir alan olur mu sizce? Yani sizin için fıkıh ilerlemek zorunda. Benim için bu mühendislik olabilir mi yoksa tüm... olabilir tabii ki. Olabilir. Herkes için böyle bir şey söylemek, şart koşmak mümkün değil. Yani Ama burada çok büyük bir boşluğumuz var. Gemi her taraftan su alıyor. Sen geminin bana göre ufak bir kısmını doldurmaya karar veriyorsun. Ben de sana diyorum ki burada çok daha büyük bir delik var. Gel bunu dolduralım. Ama sen diyorsun ki hayır ben burada bu deliği dolduracağım. Ben ona bir şey demem. Gene Allah için bir şey yapıyorsun. Kaos yaşıyoruz. Tamam mı? Kaos. Tam olarak bu yani. Başımızda bir idareci olmadığı için bir fabrika düşün. Fabrikanın müdürü yok. Patron gitmiş. Maaşlar kesilmiş. Siparişler var. Kaos ortamı var. Katliam yani ortalık. Herkes kendi kafasına göre bir şey yapıyor. Tam olarak onu yaşıyoruz. Yani burada sağlıklı bir fıkıh üretmek zaten mümkün değil. Ama şu var yani bir tane vardı elektronikçi hafızdı. Abi dedim oku dedim. Yok dedi ben çip yapacağım. Ahmet bilir. Ahmet Hoca. Çip yapacağım ben dedi. İşte Müslümanları bu karanlıktan kurtaracağım. Şimdi ne yapıyor? Demir yollarında demir yollarına bakıyor. Hani yok şöyle hani yani sen yapmasan bu işi ne olurdu? Gelsen hoca olsan daha iyi olmaz mıydı? Tartışılabilir yani. Bir tane de şu sorun var. Ben ona öyle demiştim. Diyelim ki İHA yaptın, SİHA yaptın. Çok güzel. Sonra siyasi olarak hani siyaset bilmiyor değiliz elhamdülillah. Apolitik değiliz. Siyasi olarak konjonktür değişti. Başımıza filan parti geçti. Senin SİHA'larını aldım, Suriye'yi bombaladı. Ne oldu abi senin SİHA'lar? Çip yaptım dedin, mutlu oldun. Ümmete hizmet. Seni çiple bizim Suriyeli'deki kardeşlerimiz vuruluyor şu an. burada diyor. İşte adam öldürürsün. Ama ne oldu yani? Sen İslam'a fayda vereceğim, Müslümanları bu karanlıktan kurtaracağım dedin. Çip yaptın, SİHA yaptın diyelim. Allah razı olsun. Ama o İHA'ya sahip çıkacak devlet, toplum anlayışını kazanmadan senin o çipinin ne faydası var diyorum ben de. Biraz böyle bizden duyamayacağınız bir söz değil mi? Daha çok sosyoloji bilenlerin sanki tespit edebileceği bir şey. Ama adam sefer mi yapmış zafer? İşte biz böyle deyince bize laf sokuyorlar. Böyle fıkıh mı olur diye. Ben problem görmüyorum zaten. Hani bu yaptığı batıldır. Şöyle bir şey demiyorum. Senin yarın o SİHA'nı A partisi kullanırsan olacak. Haram işliyorsun demiyorum hani. Ama bunu da düşün yani. Bizim toplum çoğunluğunu elde etmemiz lazım. Toplumu değiştirmemiz lazım. Fıkıhçıların bu konuyu konuşmadık mı? Ya biz fıkıhçı derken ben haftada bir sohbet yapıyorum. Senede böyle arada emri maruf yapıyorum. Dükkan geziyorum. İnsanlarla hani irtibat halindeyiz. Sürekli konuşuyoruz. Toplumu düzeltme noktasında gayret ediyoruz. Yani oturup akşama kadar fıkıh çalışmıyorum ki ben. Toplumu düzeltmemiz lazım. Toplum düzelirse devlet yönetimi de değişir. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Meselenin kilitlendiği yer bence burası. Evet. Toplumda devleti dinliyorsak zaten söyleyeyim. Zaten orada böyle bir devir var. Ben o devri daha çözemedim. Ona hiç girmem. Hocam nasılsanız 2 tane hadis-i şerif var. Bunlar zahiri tearruz ediyor. Ben çözemedim daha. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Bakmak lazım işte. Ben tahkik etmedim meseleyi. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Bu bir. Burada sanki siz nasıl idare olacağınıza karar veriyorsunuz gibi. Başka bir hadis-i şerifte de insanlar meliklerin dini üzeredir. Burada da tam tersi devleti göre siz hali alırsınız. Devrim ayı deyip çözülebilir belki. Şöyle mesela bunu buna koydum şöyle dayadım elimi çektim. Bunu ne tutuyor? O tutuyor. Bunu ne tutuyor? O devir var burada. Burada problem var gibi görünüyor ama bu vuku buluyor. Demek ki olabiliyor. Bazı devirler problem değil. Devir şu demek. Mesela senin baban kim bu? Bunun babası kim bu? Bu nasıl bir şey lan? Bu devirdir. Bu batıl bir devir. Ama her devir böyle değil. Mesela sen niye babasın? Oğlum olduğu için. Peki sen niye oğulsun? Babam olduğu için. Problem var mı? Yine devir var ama problem yok. Devri ma'i diyoruz biz buna. Bir beraberlik devri. Bu hadis-i şerifte böyle anlaşılabilir. Yani sıfırda ama mesela toplum biraz başlattı, devleti etkiledi. Devlet böyle elektronik sinyal gibi düşün. Tak vuruyor hani. Toplum etkiledi devleti, devlet toplum etkiledi. Tak oradan vurdu. Böyle bir beraberlik olabilir. Bu hadis-i şerif böyle anlaşılabilir. Şu an bir bidat çıkardığımı farkındayım. Evet. Buyur kardeşim. Bunda da şöyle bir şey diyeceğim. Mesela işte Sen ne yapıyorsun iyisin? Özür dilerim.
Sakal uzatmak sünnet hocam. Mesela ekipte de var. Nereden çıkarıyorsunuz öyle şeyleri? Eyvallah. Size öyle diyormuşum ben. Moda diye bıraktım kardeşim ben falan diye. İşte ben bunu mesela bıraktığım zaman ya da işte mesela işte sarık giydiğim zaman, küpe giydiğim zaman yani sünnete uymaya yaklaştığım zaman Türkiye'de şu an problem sosyal anlamda problem yaşamak mümkün bir durumdayız diyebilirim. Ya şu aklıma geliyor, kimi durumlarda sünnete uyulmaması daha iyi olabilir mi yoksa hiçbir zaman böyle bir şey diyemez miyiz diye bir soru acaba doğru olur. Fıkıhta buna çalışıyor. Yani şöyle, sünnete uymak seni bir harama götürüyorsa tearruz vardır. Burada tearruz bahsinde incelenir bu usulde. Sünnet işledim ama benim bu sünnet işlemem bir vecihle harama sebep oldu. Sünnet düşer, haram tercih edilir, sünnet yapılmaz gibi olabilir. Hani böyle tearruz durumlarında tercih ederiz. Senin sünnet işlemen neyle tearruz ediyor? Mesela bu öyle bir tearruzdur ki diyelim ki fitne çıkıyor toplumda ve devlet bu fitne sebebiyle namazı yasaklayacak. Kardeşim giyme sarığını o zaman yani sen manyak mısın deriz. Ama buna karar vereceğiz zannı galiple. Ben sarık sardığım zaman devlet darbe yapacak, bütün Müslümanları öldürecek. Olsun kardeşim ben sarığımı sararım, manyak mısın sen? Sarık sardın, sünnet işledin, karşısında haram var. Sünnet de haram taarruz edemez. Farza karşı bile haram tercih edilir. Yani sen namaz kılacaksın, namaz kıldığın öyle bir düzenek yapmışlar ki namazı kıldığın anda secdeye geldiği anda o mekanizma çalışacak, adam ölecek. Kılma kardeşim yani. Tearruz bahsinde incelenir. Senin sünnetin burada ne doğuruyor zıttında? Benim dünyada bazı meslekleri yapamama neden oluyor. Mesela olsun abi gibi. Yani bu kolay değil bu bahisler. Yani böyle ucuz böyle 5 dakika 10 dakika sohbetle bu işleri halledemeyiz. Fakih değiliz biz. Hazreti Ömer değiliz. Adam diyor Hazreti Ömer yapıyor siz niye yapmıyorsunuz? Hazreti Ömer değiliz çünkü. Allah Teala her şeye gücü yetiyor. Sen niye oturuyorsun? Bu kıyası 2. defa yapıyorum. Gene hoşunuza gitti. Ben tehlikeli konuşmayı severim yani. Kusura bakma. Şimdi fx denklemini düşün. Bu denklemin çalışması için eksi 8 trilyonda çalışması lazım. Ben onu koyarım. 1, 2, 3'ü koydum mu zaten çalışıyor. Eksi 8 çarpı 10 üzeri 19'da çalışıyor mu? Çalışıyor. O zaman olabilir. 1, 2, 3 değil yani. Eksi 1'de bakalım tutuyor mu? A tutuyor. Eksi 2'de de tutuyor. Kardeşim onu değil mi? 100 trilyonda tutuyor mu fx? Hani fx'i ispatlayamıyorsa, böyle bir istikrar-ı nakıs yapacaksa. Burada da öyle yani. Evet. Hocam peki mesela bu örnekte devletin namazı yasaklaması, önceki örnekte işte SİHA'larla Suriye'yi bombalaması onlara yazmaz mı? Hani biz çünkü... Tamam zaten öyle. Zannı galibin de senin yaptığın bir işin başka bir şeye delaleti. Sende zannı galip değilse mesul olmazsın. O öyle tabii canım. Peki madem böyleyse ben yanlış fetva veriyorum diye niye haram işliyorum bu arkadaşlara göre? Değil mi yani? Zannı galibime göre fıkıh üretiyorum. Günde 10 saat çalıştım, 10 sene çalıştım. Bu caiz görüyorum. Ne yapayım? Değilmiş. Ne yapayım? Cehenneme mi gideceğim ya? Ben niye haram işliyorum kardeşim? Adam fıkıh anlamazsın diyor. Neyse yine aynı yere dönmeyelim. Allah ıslah etsin. Şaka yapıyoruz. Onlar da güzel katkı yapıyorlar. Allah razı olsun. Abilerimiz, kardeşlerimiz. Çok hakaret ediyorlar. Çok fazla olumsuz bir görüş pompalıyorlar. İnsanları rahatsız ediyor. Yani şu an benim yerimde olsanız bu kadar olumlu bakamazdınız. Bu kadar böyle güzel cümleler kuramazdınız. Adam çünkü sana gerizekalı diyor, mal diyor, yobaz diyor, ahmak diyor. Bunları diyor zaten bir kenara bırakacaksın. Bunu diyen adamlar aydınlarımız yani. Sosyal medyada ehl-i sünnetin aydınları. İsimlerini söylemiyorum. İsim çünkü maksut değil yani. Bizim ulema kitaplarında isim zikretmez fazla. Özellikle Gazali mesela. Niye? İsme takılma, görüşe takıl. Mesela kitapta sen bir görüş görsen, belki zayıf bir görüş diyeceksin ya bu ne biçim görüş. Ama onun başında Ebu Hanife deyince, çok kuvvetli bir görüş. İsim nefsi doğru mu o zaman? Yani etkilenme diye ulemanın ismi zikredilmez çoğu zaman. Mesela bazı alimler tercih etmez. Gıyle der mesela. Şöyle denildi. Sen görüşü tartış. Sence bu görüş nasıl? Çok kötü. İmam Gazali diyor. Olsun gene kötü. Diyebilecek misin? Ama onun başına İmam Gazali dedi dese, çok güzel üstad yakalamış. O yüzden hani biz şahıslarla ilgilenmiyoruz. Fikir. Burada bazı iddialar var. Ben bu iddiaları cevaplandırırım. Bunu kim söylemiş? Ahmet demiş, Mehmet demiş. Kimse dememiş. Ben kendim üretmişim. Burada zaten neyimiz eksik bahsinde buraya girecektim. Müsaadenizle biraz anlatayım bunu. Birincisi sosyal ilimler gerçekten bizde eksik. Bunu çözmemiz lazım. Bu konuda benim şahsi bir projem var. 5-10 yıl içerisinde gerçekleştirebilirim. Medreseliler için sosyoloji, medreseliler için iktisat, medreseliler için işte psikanaliz. Bunları yapmayı düşünüyorum. Çünkü medresenin dışındaki adamların sözünü medresedeki adam kale almıyor. Böyle bir problemimiz var. Bu var. İkincisi çok kibirli görünüyoruz dışarıdan. Yani özellikle İsmaila cemaati dışarıdan çok kibirli görünüyor. Her şeyi bilmiş havasında görünüyor.
Bence böyle değil. Bayağı bir gerideyiz. Ama bizim geride olmamız diğerlerinin çok önde olduğu falan gibi bir şey asla doğru değil. Bana sorarsan bugün bizim İsmaila'da fetva veren bir hoca efendi Osmanlı'da belki ortaokul, belki lise seviyesinde bir fıkıh bilgisi var bana sorarsan. Bu benim kendi kanaatim. Dolayısıyla kendini fakir kimse sanmamalı yani. Komik görünüyor. Böyle kibirli durmamamız lazım. Onun dışında yani evet bu kadar diyelim. Bakayım başka bir şey var mıydı? Kaç saat oldu? 4 saat oldu mu? İkimiz YouTube'a böyle yükleyebilecek mi bunu? Ya bittik zaten 6 saat uğraşacağım şu an. 2 saat olmuş. Ha yankı odasını söylemişiz. Yani hocalarımızda şöyle bir şey var. Cemaate sohbet yapıyor herkes he? Şarjı bitiyor konuş hadi. Sohbette herkes hocam diyor. Tamam mı? Talebeyle ders yapıyor. Hocam doğru söylüyorsunuz aynen hocam. İstişare yaptı hocalar. Aynen hocam biz de böyle düşünüyoruz. Adam diyor ki lan herkes mi yanılıyor? Ta herkes yanılıyor da hepsinin dayandığı yer bir kişi. Bir tane hocadan ders almış herkes. O yanlış olabilir yani. Hadis usulünde de vardır. Hani sahabeden tek kişiden geliyor ama sonra yayılmış. Tam en nihayetinde sahabeden bir kişiden geliyor. Garip hadis yani. Efendime söyleyeyim. Başka böyle bir problem var. O yüzden dışarıdan bir gözle meseleye bakması lazım bizim hocalarımızın. Şunu söyleyebiliriz. Kendini fakih zannediyorsa bir adam trafik ilmihali yazmalı. Boykot fıkı yazmalı. Mesela boykotun yeterli fıkıh üretildiğini düşünüyor musunuz? Yani boykot zamanı paylaşımlar işte çekirge yemek caiz midir? Ekmek bulsak yerde öpebilir miyiz? Bunların fıkıhta yeri yoktur demiyorum. Ama yani bir de boykot fıkı üret. Boykotta ne yapacak bu millet? Ben bilmiyorum şahsen. Bilmiyorum abi. Sen de bilmiyorsun. Çok iyi. Trafik ilmihali biliyor musun sen? Ben de bilmiyorum abi. Niye? Çünkü kitaplarımızda yazmıyor. Tam da biz yazacağız. Evet bu problem. Evet bazen çok lüzumsuzca ihtiyat tarafında kalındığını düşünüyorum. Bu da benim şahsi eleştirim. Yani caiz değil tarafına meyilli olunuyor. Buna şöyle bir eleştiri yapabilirim. Ne oldu? Çekiyor mu? Çekiyor da bitecek. Çekti bir dakika. Çektin bitirdin mi şu an? Yok bitmedi. Şu an çekiyor mu? Çekiyor. %1. Tamam. Ha. Allah ıslah etsin. Allah hepimize hidayet versin. Bitti mi? Bitmedi de sen... Tamam bitirelim zaten. Millet yatacak. Ben hani bunu kabul etmiyorum. Bir şey caizse caiz değil demek vebaldir. Tamam senin Allah Teala bunu içmeyi helal kılmış. Ben helal değil diyorsam ahirette bunun vebali olacaktır. Günaha giriyorum. Bilerek diyorsam mı? Biliyor yani sonuçta yeterince araştırma yapmamışsan sadece bak ben şöyle hocalar gördüm. Adama soru soruluyor oruçla alakalı mesela. Adam hiçbir şey bilmiyor konu hakkında. Diyor ki ya sen bir daha tut ya ihtiyaten. Abi hangi ihtiyatı ya? Yani senin bir meseleyi bilmemen ihtiyat mıdır yani? Yapma gözünü seveyim. Adam o an şunu diyemiyor. Mesela vallahi kardeş bilmiyorum araştıralım demiyor. Düşünüyor ya, kıl bir daha ne olacak ya? Niye kılayım abi? Kılmıyorum lan. Gelişimini mi istiyorsun abi? Gelişimin mi? Yani aslında bu konuda. Yani şöyle cahilce fetva veriyor. Mesut duruyor. Öyle bir şey yok. Bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Yani bir daha kıl ne olacak? Niye kılayım yani? Allah Teala farz kılmadıysa niye kılayım? Bana niye ekstra eziyet yüklüyorsun ki? Hani her şey eziyet değil de sorumluluk sonuçta. Evet bu şekilde velhamdülillahi rabbil alemin. Bitmiş.